Genel olarak nasıl bir haftadayız? Etkiler nasıl Mineciğim? Şimdi bu hafta adeta bir geçiş haftasındayız. Neden bir geçiş haftasındayız? Daha majör, daha önemli olaylara gitmeden önceki bir hafta bu hafta. Neden? Çünkü önümüzdeki hafta Oğlak Burcu'ndaki Dolunay'ın etkileri çok yoğun olacak. Hafta sonuna doğru, bu haftanın sonuyla beraber. Ve önümüzdeki hafta daha majör olayların haftası olacak. Bir de Merkür Retrosu da başlayacak. Bu hafta Merkür Retrosu'ndan önceki son böyle gölgeli hafta sonuna doğru o gölgeyi daha yoğun hissedeceğimiz, hissetmeye başladık belki etkilerini. Bir haftadayız. Bu hafta böyle bir geçiş haftası gibi. Birçok şeyi ivedilikle halletmek, işleri yoluna koymak, retro öncesi bir takım eğer varsa bakmamız gereken, yapmamız gereken şeyler, bunları bir an önce halletmek iyi olur. Aslına bakacak olursan eski alimler de şunu söylerler. Retroya çok az bir zaman kala işte artık o şey başlamıştır. Hani önün retro ya, o kaos birazcık başlamıştır. Retrodan çıktıktan sonra bile o kaos artık bitmeye doğru gider. Yani önüne bakar hep. Zaten astroloji yorumlarında en önemli şey ne biliyor musun? İnsanlar hep şöyle yorumlamalara takılıyor. Mesela bir etki varsa sadece o etki varmış gibi. Ya da işte bir yorumcu birkaç etkiyle beraber böyle bir yorum yapmamalı. Çok daha önüne, ileriye bakarak yorum yapmalı ki isabetli olsun. Öngörülü Ve olsun. o yüzden mesela ben bol keseden atmıyorum. Yani çünkü şu anda mesela bir güzel gezegen geçişi vardır. Oradan kişiye iyi şeyler gelebilir ama başka bir sıkıntı varsa önünde bir böyle pembe bir rüyadan uyanıp kabusa mı girmek istersiniz? Yoksa bir kabustan uyanıp pembe bir ortama mı düşmek istersiniz? İnsanlar bunu çok şey yapıyor. Yani geçici mutlulukları ben tercih etmiyorum. Evet. Astroloji yorumlarımda da böyle hani insanı kandıran, oyalayan geçici bir etki varsa onu uyarmayı çok seviyorum Uzun ben. vadeli anlatıyorsun bir de. Sen Evet. hani önünü arkasını dediğin gibi hep söylüyorsun. Mesela şu an diyorsun biraz kritik ama haftaya çok güzel olacak, Evet. güzel etkiler olacak Evet. dediğin bir rahatlıyor insan. Onu söylemek zorundayım. Çünkü bu haftasını bedbaht geçirecek ama belki burada bir şey öğrenecek ve bir sonraki haftaya daha güzel geçecek. O yüzden beni dinlerken böyle düşünmelerini tavsiye ediyorum. Ben uzun vadeli konuşan bir insanım. Mesela bu hafta anlattığım etki sizin hayatınızda bir aydan fazla da sürebilir. Öyle mi? Dolayısıyla sadece bu hafta bir şeyler değişiyor. Her hafta gökyüzünden yeni bilgiler iniyor. Bunu dünya ile aynı düşünmememiz lazım. Gökyüzünde bugün pazartesi insanoğluna yeni şeyler çıkaralım diye bir şey yok ki. Yani bir etki 2 ay sürüyor, bir etki 1 ay sürüyor, bir etki 3 sene sürüyor. Mesela bazen diyorlar ya neden hep işte akreplere yatırım diyorsun bilmem. Çünkü akreplerin çok uzun zamandır 8. evleri aktif, şimdi daha da aktif olacak. Ne Çünkü olacak? Mars önümüzdeki hafta İkizler Burcu'na geçecek. Mesela akrep burçları için para, yatırımlar, harcamalar, miras işleri, belki erteledikleri ameliyatlar daha çok önemli olacak. Dolayısıyla ben bir etkiyi böyle tekrar ediyorsam o hemen geçmiyordur. Bu hafta başladı, bu hafta da hadi yeni şeyler yapalım. Bu hafta böyle bir şey yok ki, bu sistemi biz ayarlamıyoruz ki. Evet. Birden bir şeyler çekiliyor, o hafta yeni bir şey geliyor. Keşke öyle olsa, daha Keşke. renkli olurdu Her gün ama her gün başka bir bu şey ilahi yaşasak. bir şey ya, ilahi bir sistem, ilahi bir düzen. Şimdi bu hafta geçiş haftası. Bu hafta Merkür Retrosu'nun gölge etkilerini daha yoğun hissetmeye Mesela başlayacağız. bu hafta ne yapalım? Hani ya da ne yapmayalım? Hani Merkür Retrosu'na daha girmeden önce Şimdi- son işleri halletmek mi? Son işleri halletmek bence. Mesela? Mesela ben olsam ne yaparım? Şimdi mecbur bir atıyorum tapu alacağım. Bu 40 yılda bir düşmüş, denk gelmiş. Evet. Mecbur alacaksın. Ya da bir işe başlayacak. Aylardır iş teklifi bekliyordum. Bir tane geldi, çok da iyi. Başlayacaksın. Sadece şunu tavsiye ediyorum. Eğer tapu alacaksanız, işe girecekseniz. Benim bir tane arkadaşım bundan 10 sene, 10 küsür sene önce. Daha bile eski yahu. Ben daha o zaman üniversite 1'de miyim ne? İşe girecek. Merkür Retrosu ağzında. Evet. Dedim ki dikkat et dedim. Bak retroda giriyorsun işe dedim. 2 hafta çalıştı. 2 hafta sonra oradan terliksiz kaçarak çıktı. Ama başvuruyu mesela önce yaptıysa fark etmez. fark etmiyor mu? Fark etmez. Senin bir insanla retroda denk gelmenin de bir işe retroda başlamanın da bir anlamı. Ben bunu tecrübemle söylüyorum. Evet. Yıllardır bunu tecrübe ettim. Fakat böyle olmaya da bilirdi. Orada şu hatayı yaptı. Birkaç tane iş teklifi vardı. Oradan yanlış olanı seçti. Belki başka bir yere gitseydi orada 4 ay çalışacaktı, 5 ay çalışacaktı. Diyecekler ki seni şuraya alalım. Retro olmayan bir vakitte daha iyi bir yere transfer olacaktı. Bu da olabiliyor. Mesela bir yerde işe başlıyorsunuz, transfer oluyorsunuz. Ya da işte o iş üzerinden siz kendiniz 3 ay orada kazancınızı alıyorsunuz, daha iyi bir şey de çıkabiliyor. O yüzden ben size işe girmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın diyemem. Retronun behrinde ama dikkat edin. Çünkü gerçekten sonradan fikirler değişiyor. Bu hafta mümkünse ivedilikle en önemli işleriniz her nelerse onları halledin. Çünkü retro etkisi
geçen haftadan başladı aslında. Yani 29'unda retro başlıyor. Onun öncesinde halletmemiz gerekiyor. Ne Halletmemiz yapılacaksa. gerekiyor. Yani bu bir şey ama böyle sembolik bir şeyden bahsediyorum. Çünkü geçen haftadan başladı retronun etkileri. Geçen haftadan ben bunu hissetmeye başladım. Evet. İşte kaç yıldır görüşmediğim arkadaşımla karşılaştım. İşte o güneş yengeç falan. Başladı o etkiler aslında. Biz oraya doğru gidiyoruz. Ama bu hafta biraz daha yoğun olacak. Fakat resmi olarak retro başlamadığı için hani gölgesi yavaşladı etti falan ama başlamadığı için işiniz gücünüzü yapın. Ben size ne diyeyim yani yapmayın diyemem. Tabii bu ilişkiler konusunda da mesela Mine hep işte Merkür Retrosu'nda tanıştım biriyle. Acaba bu ciddiyete gitmez mi? Ayrılık mı olur? Ya ben sana bir şey söyleyeyim, pek bir işe yaramıyor ama nadir şunu gördüm, nadir. Mesela ikisi de retroda doğmuş, ikisi de retroda tanışmış, retroda evlenmiş, hala yaşıyor. Onların bir karmik hikayesi var. Bu nadiren olabiliyor, tutabiliyor. Ama anlaşıyorlar mı dersen vallahi de anlaşamıyorlar. Öyle Öyle mi? kavga, dövüş devam ettiriyorlar. Bunu gördüm yani, ben bunları çok tecrübe ettim. Fakat ben tavsiye etmem. İlk defa Merkür Retrosu'nda, Venüs Retrosu'nda, Mars Retrosu'nda ilk defa tanıştığınız biriyle ilişkiye başlamak, dostluğa başlamak, işe başlamak doğru değil. Peki diyeceksiniz ki daha önceden tanıyorsak çok oluyor. Arkadaşı mesela retroda aralarında bir yakınlaşma oluyor. Evet. Olmaz işte. O da olmaz. Yürümüyor. Peki diyelim ki retroda tanıştılar ama yüz yüze görüşmediler. Arkadaşça sadece. Bir sıkıntı çıkacak. Bak benim başıma ne geldi biliyor musun? Bundan yıllar önce bir kadınla tanıştım. Evet. Kadın çok hanımefendi, çok iyi, çok harika bir kadın. Fakat herkes de övüyor bu arada. Çok iyidir, şöyledir, böyledir filan. Onunla tam tanıştığımız gün ay boşlukta Merkür Retro. Dedim ki ya bu kadın çok iyi görünüyor. Gerçekten de iyi görünüyor. Tatlı, enerjisi de güzel. Ama dedim bunun altından bir şey çıkacak. Ne çıkacak bilmiyorum. Gerçekten inan bana 3 sene sonra inanılmaz bir insan çıktı onun arkasından. 3 sene sonra 3 bir de. sene sonra ben fark etmedim. Bak 3 sene çok yakın değil ama görüştük, ettik, tatlı. Ya diyorum ne kadar şöyle iyi, böyle iyi. 3 sene sonra benim gördüğüm, bana gösterdiği çerçeveli, herkese gösterdiği dünyanın arkasından bambaşka bir insan çıktı. Bir de ay boşlukta mıydı? Sürekli ay boşluktaydı ve Merkür Ve Retro'ydu. Merkür Retro. Bir insanla tanıştınız ay boşlukta. Senin bilmediğin bir şey var. Bak ben size kodları söylüyorum. Kullanın bunları. Ama işte canınız istemiyor gerçeği duymak. Aşık oldun, hoşlandın, istiyorsun ki bununla bir ömürlük olsun. Belki de olur. Belki sen bir istisna olursun. Bak buna bir şey demiyorum. Olabilirsin. Ümidini kırma. Sadece benim de sözüme bir kulak ver. Mesela bu hafta sonuna doğru tanışmalar, işte görüşmeler artık. Mesela bir insanla ilk defa karşılaşıyorsunuz ay boşlukta. Veya bir insanla ilk defa karşılaşıyorsunuz Merkür, Venüs ya da Mars Retro'da. Ya da diğer ağır hareket edenler, Uranüs, Neptün, Plüto, Satürn, Jüpiter retroya girme günlerindeler. Onların o giriş anları, station, duraklama anları çok risklidir. Sana orada bir mesaj var. Bakın bütün tanışmalar, benim hayatımda hiç şey olmamıştır ki o tanışma gökyüzü, tanışma anının gökyüzü o olayı ve başını son. Mesela eşimle tanıştığımı söyleyeyim sana. Evet. Ne Resmen zaman? evlilik haritası gibi. Allah Allah. O bütün dönüşlerini yaşarken, Venüs dönüşü, Ay dönüşü, Jüpiter dönüşü, bütün dönüşlerini yaşarken benim evlilik evim, Vestam bilmem ne öyle bir yuva kurma enerjisi var ki ilk tanıştığımız gün. Diyorum ki hani nasıl olabilir bu kadar yani? Allah Hani Allah. tanıştığınız gün çok önemlidir. Bir insanla tanıştığınız gün. Ben sinastri bakarken eskiden danışanlarıma tanıştığınız günü de ilk onu sorardım. Ne zaman tanıştınız? İkisinin haritası, ne zaman tanıştınız? Yani bu retrolarda Evlilerse tanışırsa ne zaman evlendiniz? ne olur Retrolarda mesela? tanışırsa işte karmik hesaplaşmalar, ruhlar birbirini tanıyor. Evet. Bak ruhlar birbirini tanıyor. Retroda tanışanların ruhları birbirini tanıyor. Ama nasıl tanıyor? Yani arada bir hesaplaşma mı var, bir kötü enerji mi var? Böyle bir sınav, imtihan mı var? Mesela birbirlerine ne öğretmeye geldiler? Bunlar birbirlerine bir ders vermeye geldiler. Ama ne dersi vermeye geldiler? Bu ders hayırlı bir ders mi, hayırsız bir ders mi? Yani sana bakın hayatımıza giren herkes bize kendimiz olma yolunda bir rehberdir. Bu bir gerçek şimdi. En nefret ettiğiniz insana bile bakın. Eğer size bunları yapmasaydı bugünkü siz olamazdınız. Birileri sizi kıskanmasa, birileri size kötü davranmasa, herkes sizi pohpollasa hiçbir şey olamazsınız. Dolayısıyla herkes birbirine bir öğretmendir. Bazı insanlar sadece hayatımıza beraber ortak bir kader ya bu. Ortak bir evlat için gelmiş olabilir. Bazısı sana ailenin ne kadar değerli olduğunu öğretmek için gelmiş olabilir. Bazısı sana omurgalı bir duruşun her şeye değdiğini öğretmek için gelmiş olabilir. Her insan bizim hayatımıza mutlak ruh eşimiz olarak girmez. Yani insanın öğretisi
çok kısa ama uzun, ruhsal olarak olgunlaşma süreci çok uzun. Ruh eşi kısa da sürebilir yani böyle bir Çok ilişki. kısa sürebilir. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım ruh eşiyle tanıştı. Evet. Gerçekten ruh eşiydiler ama. Görür görmez aşık oldular. 40 gün boyunca muhteşem bir aşk yaşadılar. Ay. Sonra çocuk vefat etti. Ah, Allah Tabii rahmet eylesin. ruh eşiyle karşılaşacağım, ruh eşim diye istemek de doğru değil. Ya. Çünkü gerçek ruh eşini ben gördüm. Gerçek ruh eşleri birbirlerini görür görmez aşık oluyorlar. Ama birbirlerinin hayatında sonsuza kadar kalamayabilirler. Birbirlerinin hayatlarında ne kadar görevleri olduğunu bilmiyoruz. Bir de şey var, karmik partner var. Hmm. O senin zıttın, seni yoran, seni terleten, mahveden, belki beraber çocuk yapıyorsun, aile kuruyorsun ama bir türlü anlaşamıyorsun. Hı hı. İşte o senin karmik partnerin, o senin rakibin. Maç yapıyorsun, rakibin gibi düşün. Ömür boyu öyle mi sürüyor? Ömür boyu sürmez. Genelde ayrılırlar ama birbirlerine mutlaka hayatına dahil olurlar. Ve şunu unutmayın. Bir insan sizin eşiniz olduysa, sevgiliniz olduysa, nişanlınız olduysa bu insanın sizin mutlaka kaderinizde zaten bir yeri var. O olacaktı zaten. Kaderimizden geçmeyen, yolumuzdan geçmeyen insanla karşılaşmayız. Bazen o sınavlardan çok iyi ders çıkarıp tekrar bir birleşme ve iyileşme yolu da olabilir ya da o sınavı geçemeyip çiftler ayrılabilir. Evet. Çiftler ayrılabilir. O yüzden çok fazla insanın hayata tutunacağı tek şey var. O da kendisi, kendi yolculuğu, kendi serüveni. Sen bir yolda gidiyorsun. Yoluna eşlik edenler oluyor. Sen yoluna eşlik edenler yüzünden yolundan saparsan, yolunu unutursan, yolundan çıkarsan kendini de kaybedersin, ruhunu da kaybedersin. Sinirli, mutsuz, huysuz ve hastalıklarla dolu bir insana dönüşürsün. Günün sonunda yolun sana ait olduğunu, onların birer eşlikçi olduğunu unutmayacaksın. Ve herkes, çocuğumuz da bize bir rehber. Biz Hı hı. ona bir rehberiz, o bize bir rehber. İhtiyacınız olmayan hiç kimse, size bir şey öğretmeyecek hiç kimse, sizinle bir ruhsal imtihanı, sınavı olmayan hiç kimse zaten hayatınıza girmiyor. O zaman mesela astrolojik olarak baktığımızda da evlilik kader midir? Kaderdir. Hı hı. Evlilik kaderdir. Hı hı. Ben eskiden mesela sadece doğumla ölümün, veya işte seçemediğimiz şeyler, hangi ırktan olacağız, hangi memlekette doğacağız, hangi anne babadan olacağız, bir de ne zaman doğacağız, ne zaman öleceğiz. Ben sadece bunun kader olduğuna inanırdım. Buna inandığım yaşlar da lise yıllarım yani. Evet. Şurada 15 senedir, şuna çok netim yani, bir 15 yıldır kesinlikle bırak onu, seninle benim bir araya gelmem, senin burada olman kader. Çünkü o bir yol. Zaten Evet. kadere iman, imanın Tabii. en önemli şartlarından. Kadere inanmak lazım. Ama ben kadere böyle inanıyorum. İşte diyorum ki seçemediğim şeyler. Hı hı. Hayır. Sanıyorsun ki eşimi ben seçiyorum. Bazen tabii ki bile bile kör lades, hani herkes seni uyarır, gidersin filan. O artık nedir biliyor musun? Allah'ın sana belirlediği güzel bir yollar vardır ama sen o yolları tepersin, dersin ki ben özgür irademle bunu seçeceğim. Ama seçen kim, seçtiren kim? Evet. Hepsi bir oyun ve oyalanmaca aslına bakacak olursanız. Özgür irade nerede devreye giriyor? Çok yanlış kararlar vermemek, kötü kararlar vermemek veya işte kötüyle karşılaştığında bile bile onun üzerine gitmemek. Dua edersin. Hı hı. Yani orada mutlak kaderin değilse, illa o insandan öğreneceğin bir şey yoksa o senin üzerinden kaldırılır. Evet. Mutlak kaderde şöyle bir şey var. Ya onu yaşaman gerekiyor. Ama muallak kader kısmına baktığımızda insan gerçekten yarın ne olacağını bugünkü davranışlarıyla belirliyor. Bugünkü seçimleriyle belirliyor. Yani çok kötü Ve bir senin- evlilik de aslında sana bir şey öğretmek için geldi. Evet. O da senin bir kaderindi. Ama tabii ki bunu çekmek, katlanmak zorunda değil hiç Evet. kimse. Saygı görmediğiniz, onurunuzun ve gururunuzun kırıldığı hiçbir şeyin içinde bu da bana bir şey öğretiyor diye tabii ki kalmazsınız, Hı hı. kalmamalısınız. İnsanlık onuru, insanın onuru bütün değerlerin, her şeyin üstündedir. Evet. İnsanın onuru, onurunuzun kırıldığı yerde, onurunuzun, gururunuzun incitildiği yerde zaten hiçbir zaman durmayacaksınız. Ve ben böyle insanlara saygı da duyamıyorum. Mecbur olur, gidecek yeri olmaz, aile desteği olmaz, Hı hı. çoluğu çocuğu vardır. Çıktığı anda yapacak hiçbir şey yoktur başımla beraber. Onlara saygım sonsuz. Ama böyle hiç bir ihtiyacı yok, bir şey yok. Yapışmış kalmış gururunun, onurunun ayaklar altına alındığı yere kusura bakmayın çok rahatsız böyle bir ediyor beni. sevgi anlayışı da yok. Beni Böyle bir aşk rahatsız da ediyor. yok. Bu bana eziklik Evet. gibi de gelmiyor. Bu bana bile bile kendini böyle paspas etmeyi sevmek yani. Acıdan hoşlanmak Evet. bir hastalık gibi geliyor bana. Tabii bu. o beni vursa da dövse de ben seviyorum, yanında kalıyorum. O zaman bu da bir Bana seçimdir. hakaret ediyor ama olsun. Beni ezdiriyor ama Yok. olsun. Sen gurursuzsan sana herkes her şeyi yapar. Ya şikayet etmeyi bırak ya da gururlu ol. Ben dinlemiyorum mesela öyle insanları artık. Sen her şarta razısın zaten ama geliyorsun içini bana boşaltıyorsun. Çöp kutusu gibi muamelesi yapıyorsun bana. Ama yoluna devam ediyorsun Hı hı. sen ezilmeye. Hayatınla ilgili bir planın var mı? Yok. Çok seviyorum. Yalan. Bu sevgi böyle Yok. bir sevgi olma. Bu bağımlılık. Evet. Doktora gideceksin.
Böyle sevgi olmaz. Yok. Hakaret edildiğin, aldatıldığın, kırıldığın, yıpratıldığın, ezdirildiğin bir yerde mecbur olmadığın halde, bak altını çizerek söylüyorum, kalıyorsan bu tamamen bir seçimdir. Evet. Ve bu seçim bir hastalıktan kaynaklanıyordur. Bağımlılıktır bu. Doktorlar daha iyi bilir. Doktora gideceksin. Doktor bey, ben beni ezen, aşağılayan ya da doktor hanım hakaret eden birini sevdiğimi düşünüyorum. Bana el Bence, kaldırıyor bir insan. Bak el bence kalktığı normal an olamam. böyle bir sevgi yok. Bak o el kalktığı an o ne sevgi ne aşk, kör kütük aşık bile olsanız inanın her şey bitiyor. El kaldırmak ötesi. Böyle bir şey hakaret, yok yani. Yok, psikolojik yok, yok. saldırı çok daha Aman kötü. Allah korusun. Ezmek Tabii ki. filan. O da. Şimdi bu hafta bunları neden konuştuk? Hepsinin de yeri var. Hı hı. Çünkü bu hafta Merkür retrosuna gidiyoruz ya. Merkür Yengeç burcunda retro yapacak. Bize ailemizdeki sağlamlığı, aile değerlerimizin sağlamlığını sorgulatacak. Mesela bu retroda neleri görebilirsiniz? Bir insanla aile olmayı düşünüyorsunuz. Gerçekten aile kurulacak bir insan mı? Bunu net görebilirsiniz. Bir insanla aile kurdunuz. Acaba doğru insanla mı aile kurdunuz? Bunu net göreceksiniz. Hmm. İlişkisini ilerletmek isteyenler, evlilik yolunda olanlar bunu bir test süreci gibi görebilirler. Bugüne kadar partnerinizde, evlilik içinde veya evliliğe giden ilişkinizde veya ya onun yanında ailem gibi hissediyorum dediğiniz kişi her kimse, Hı hı. o insanların da mükemmel olmadığına dair bazı şeyler görebilirsiniz. Yani partnerinizin hatalarını, işte size bazı yansıttığı, diyorum ya, hep retro öyle bir zamandır. Aa dersiniz, öyle biri değilmiş aslında, benim düşündüğüm biri gibi değilmiş. Mesela ben 2024'ü 2025'e bağlayan Kasım dolaylarındaki retroda böyle mükemmel gördüğüm, yani dünyada 3 insandan biridir dediğim birinin gerçek yüzünü görmüştüm ve şoka girmiştim. Hmm. Nasıl bu kadar farklı gösterebilirsin diye. Dolayısıyla böyle bir gerçeklere uyanma haftasında olduğumuzun farkında olmamız lazım. Haftaya Ay Terazi burcundayken başlıyoruz. Merkür retrosu Yengeç'te olacak ve o enerjiye doğru da giriyoruz. Sonra Hı hı. Oğlak dolunayı derken hepsi bizi şuna odaklıyor. Öncüler. İlişkini kontrol et. Evlilik hayatını, evliliğe kiminle gidiyorsun? Bir kere daha bak. Bununla yuva kurulur mu? Bir kere daha bak. Aile içinde ne tür haksızlıklara uğruyorsun? Bir kere daha bak. Ve gerçekten son noktada Oğlak dolunayı bize şunu gösterecek: hayatın gerçeklerini. Bu hafta hayatın gerçeklerinin dışında hayalperestliklere yer olmaması gerekiyor. Bu konuda da uyarmak Peki, isterim. Özellikle gerçeklerde- 26-27 Evet. dolandırıcılıklara Dolandırıcılıklara söyle. dikkat Dikkat edeceğiz edeceğiz. diyorsun. Gerçeklerle yüzleşeceğimiz bir hafta diyor sevgili Mine Ölmez. Peki madem öyle sevgili koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz hemen. Bekliyorsunuz biliyorum. Aslında şanslısınız. Zodyan ilk burcu, hemen ilk sıradasınız. Bakalım size yıldızlar bu hafta neler söylüyor? Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde. Hiç de fena değil. Biraz parada sıkıntı var herhalde. 3 yıldız vermişsin. Azıcık. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu hafta Mars artık Boğa burcunu terk etmeye hazırlanıyor. Özellikle hafta sonu Mars'ın Boğa'daki etkisi çok güçlenecek. Koç burçları ve kalan 12 burç hafta sonu sinirlerinize hakim oluyorsunuz. Koçları nasıl etkiliyor bu durum? Para alanından şöyle bir son analitik derecede geçerken bir de Kiron da buraya geldi. Koçları birazcık maddi olarak kaygılandırabilir, harcamaları çok olabilir. Para yetiştiremediğini düşündüğü durumlar olabilir. Ekstrem harcamalar çıkabilir. Böyle bir etkisi olabilir. O yüzden 3 yıldız verdim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yaza giriş haritası dün girdik. Yaz mevsimi dün resmi olarak başladı pazar günü. Hı hı. Yaza giriş haritasında koç burçları için yaz ayında çok güzel iş ve para fırsatları olduğunu gördüm. Yani koç etkili haritalar, özellikle yükselen koçsanız sağlık sorunlarınızı çözdüğünüz bir yaza girdiniz. İş sorunlarınızı çözeceğiniz bir yaza girdiniz. Koçlar çok çekti. Satürn balığa geçtikten sonra özellikle 2023'ün Mart'ına kadar Hı hı. 2023'ün Mart'ından sonra koçlar gerçekten sağlıktan çok çekti. Sağlıkları bozuldu. Bazıları ciddi hastalıklarla yüzleşti. Sağlıklarının değerlerini hala anlamadılarsa zaten bir şey demiyorum ama anladıklarını düşünüyorum. Önce sağlık diyecekleri, bir Başak'tan daha çok detoksçu, sağlıklı beslenme uzmanı kesilecekleri, mutfaklarını böyle daha temiz, daha Hı hı. temiz içerikli yiyeceklerle donatacakları bir yaz mevsimi geliyor. Bu yaz koç burçları müthiş şanslılar. Allah Bak Allah. söylüyorum, dün girdik yaza. Hı hı. Neden müthiş şanslar? Asla abartmıyorum arkadaşlar. Koçlar, kulağınızı verin, beni çok iyi dinleyin. Sadece bu haftanın etkilerine takılmayın. Bu hafta özellikle pazartesi ve salı ilişkilerde biraz daha zorlayıcı geçebilir. Bir dargın, bir barışık, sıkıntılı yaşayabilirsiniz. Böyle iniş çıkışlı ve dengelerin böyle çok hassas olduğu bir iki gün geçirebilirsiniz. Hafta ortasında biraz daha detoks yapmaya,
İşte üroloji, jinekoloji muayeneleriniz varsa sizin için çok iyi olur. Yapabilirsiniz. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri veya cuma günü buna zaman ayırabilirsiniz. Biraz daha böyle arınma, işte detoks, para planlaması, baddiyat planlaması, işte önümüzdeki günlerde bütçe planlaması yapabilirsiniz. Hafta sonu daha maceracı bir ruha bürünebilirsiniz. Seyahat planlarınız olabilir. Spor yapabilirsiniz. Hareketli bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Ya da hukuki bir meseleyle ilgili netleşebilirsiniz. Ancak Mars 29 derece olduğu için sizin de yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın başında sakinliğinizi korumanız çok önemli olacak. Bunları bir kenara bırakıyorum. Şimdi 26'sında 27'sinde dolandırıcılıklara çok dikkat ediyorsunuz. Özellikle aile içinde bazı hayal kırıklıkları, verilen sözlerin tutulmaması gibi durumlar olabilir. Kendinizi kandırılmış gibi hissedebilirsiniz. 25 Haziran'da da aşk, çocuklar ya da hobilerinizle ilgili çok güzel bir gelişme olabilir. Fakat ben size sadece bu haftanızı okumak istemiyorum. Bakın bütün yaz. Şimdi Temmuz ayında Merkür Retrosu'nun etkileriyle birazcık aile içi ilişkilerde dağınıklıklar, geçmişte kalan ev, emlak, aile içi konuların tekrar günümüze gelmesi, merkezimize oturması gibi durumlar olabilir. İşte kiralama, taşınma gibi konulara odaklanmanız gerekebilir. Bunlara dikkatli yapın. Her şeyi 2 kere kontrol edin. Biraz böyle aile içinde değerler, haksızlıklar falan konuşulacak. Özellikle Haziran başından beri ailede, yuvada neyi çok konuşuyorsanız ya da emlak konularıyla ev, yuva, yerleşim konularıyla ilgili neye çok cebelleştiyseniz, zaman zaman kırıldıysanız önümüzdeki yaz başında bunlar tekrar bir konuşulup gündeme gelebilir. Onu söyleyeyim. Fakat şunu söylüyorum. Yazın en şanslı burçlarının başında geliyor. Hangi konuda? Neden? Şimdi Satürn Koç'a geçti, Neptün Koç'a geçti. Eyvah ki eyvah dediler. Niye? Çünkü ikisi de çok önemli gezegenler. Kolektifi etkileyen, insanın kaderini doğrudan etkileyen gezegenler. Bu iki gezegen bir burca girdiği vakit o insanın hayatında, o burcun mensuplarının hayatında, o burcu ilgilendiren konularda dünyada mutlaka çok önemli reformlar olur. Yani bu sadece sıradan bir Merkür geldi, işte iletişim arttı, Mars geldi, cesaretim arttı, aksiyonum arttı gibi bir şey değildir. Bu nedir biliyor musunuz? Hayatınızın kısık ateşte yavaş yavaş pişerek değişmesi, sizi olgunlaştırması demektir. Satürn'ün geçen sene böyle Mart, Nisan, Mayıs buralarda mahvetti koçları, Venüs retroya girdi falan, bayağı şeyler yaşadılar. Şimdi bu sene komple girdi ya artık. Bir karamsarlık, bir sorumluluk, bir hayat sadece sorumluluklardan ibaretmiş gibi. İşte belki ailedeki yaşlıların bakımıyla ilgilenmek zorundalar. Belki anne baba oldular, çocuk bakıyorlar. Belki işi, eşi, her şeyi aynı anda idare etmeye çalışıyorlar. Öyle zor bir süreçten geçti ki koçlar. Fakat şimdi Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesi 30 Haziran, 29-30 Haziran, Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesi ve Koç burçlarının Neptün ve Satürn'e yapacağı açılar, güneşlerine, yükselenlere yapacağı açılar, bu yazın işini düzelteni, maddi koşullarını düzelteni, evlilik ve ilişkilerini düzelteni, belki evlenene anne baba olanı, İnşallah. her şeyi, sağlığını, böyle hayatını düzene oturtan burçlarının başında koçlar geliyor. Sorumluluklarını bırakmayacaklar ama o sorumlulukları keyifli hale getirecekleri durumlarla karşılaşacaklar. Bak, bu dediklerimi dinleyin. Bunları ben öylesine söylemiyorum. Karamsar olmayın. Çok güzel bir yaz bekliyor sizi. Harika. Yeter ki sağlığınıza, işinize, planlarınıza sadık kalın. Çok güzel Çok bir güzel. yaz. Koçlar en şanslı burç dedi yaz boyunca. En şanslarının başında geliyor. Başında Başka geliyor. şanslılar da var ama, Ama koç hem aşkta hem Evet. işte anladığım kadarıyla yazın gayet yıldızlarınız çok güzel parlak görünüyor. En güzelini yaşayın inşallah. Hayatınızda umduğunuzdan da güzel mucizeler ve sürprizlerle karşılaşın sevgili koçlar. Ve şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların hayatında bu hafta neler oluyor? Tam da Merkür Retrosu başlamadan önce acaba nasıl etkiler alacak? Hemen yıldızlara şöyle bakalım. Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde 3'er ve 4'er yıldız vermişsin Mineciğim. Evet. Biraz neden öyle oldu söyleyeyim. Boğalar bir kere 20 Haziran'la beraber Kiron, öğretici, öğretmen, bilge ama aynı zamanda yaralı şifacı Kiron Boğa burcuna geçti. Şimdi Kiron'un Boğa burcuna geçmesinin artıları var, eksileri var. Öncelikle artık boğalar bazı olayları görmezden gelemeyecekler. Fedakarlık ettikleri ve kullanıldıkları durumlar varsa artık restlerini çekecekler. Ve bu süreç onları bilge bir şifacı, adeta bir guru moduna sokacak. Yaşadıklarından ders almayı bilen boğalar, geçmişte çok yara almış, çok üzüntüler yaşamış olan boğalar
bu dönemin en olgun, en bilge şifacıları olabilirler. Şifacıdan kastımız ne? İnsanlara sözüyle şifa veren. Gidip de öyle şifacı hebele öbele ot pişirenlerden bahsetmiyorum. Hı hı. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Şifacı nedir biliyor musun? İnsana Sen iyi de gelen. şifacısındır, ben de. Bütün kadınlarda vardır bu şifacılık bu arada. Gidip bir kadını doğurtan bir ebe de bir şifacıdır. O bebeğe onu emzirmesini salık veren, onun saçını okşayan diğer işte kadın da bir şifacıdır. Sen hastalandığında al şu ıhlamuru iç diyen de bir şifacıdır. İnsanlara sözüyle, duruşuyla, enerjisiyle iyi gelenler şifacı Hı hı. ruhlardır. Hı hı. Ve boğalar insanlara sözleriyle, enerjileriyle iyi gelecekler. Bu süreçte sağlık konuları, psikolojik konular onların hayatında çok daha önemli hale geliyor. Şimdi bu hafta neden 3 yıldız verdik? Genel olarak Mars Boğa burcunda ve kritik derecelerde ilerleyecek. Nasıl yani? Yani Kritik? analitik derece dediğimiz. Ha. Şimdi biz buna geçiş derecesi diyoruz. Yani bir burcu terk etmeden önce gezegenin maksimum seviyede o burcun olumlu, olumsuz Allah ne verdiyse ortaya çıkarması Oo. gibi bir şey düşün. Ve bir sıkışmışlık hissi gibi düşün. Hı hı. Bir kısır döngüye girmek gibi düşün. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Atıyorum tamamen. Atıyorum buradan Bursa ile İstanbul arası atıyorum 30 kilometre. Hı hı. Bursa'dan çıktım 0 kilometreden. Tam 29 kilometre geldim, İstanbul'un girişindeyim, beni durdurdular. Evet. Ne İstanbul'a girebiliyorum, 1 kilometrem kalmış, ne Bursa'ya geri dönebiliyorum. Sıkışmış. Bana sorarsanız ben İstanbul'dayım ama resmi olarak ben Bursa'dayım hala diyelim. Hı hı. Bir yere geldim ama yakın olduğum yere giremiyorum, uzak olduğum yere dönemiyorum gibi. Hmm. Bir sıkışmışlık hissi ve buradaki bu sıkışmışlık hissi boğaları hafta sonu haddinden fazla öfkeli hale getirebilir. Bir onu söyleyeyim. Boğalar gözünüzü dört açın. Mutluyum, sevgilimden, eşimden memnunum diyenlere lafım yok. Hı hı. Ama bazı boğalar eğer kendilerini suistimal ettirdilerse, maddi manevi kendilerini karşı tarafın suistimal etmesine müsaade ettilerse, göz göre göre, bilerek ya da bilmeyerek birilerinin onları sömürmesine izin verdilerse, eğer bununla hemen yüzleşip yeter artık evet ben bunu yapmamalıyım demezlerse sonrasında üzülürler. Ha üzülürler de ne olur? Gene akıllanırlar, olgunlaşırlar, derslerini alırlar, harika hissederler ama birazcık boğalar için zor yoldan öğrenmek olur. Hı hı. Zor yoldan anlamak olur. Lütfen bunu yapmayın. Aşk hayatınızda bu aralar biraz böyle iniş çıkışlar, dengesiz durumlar yaşanabilir. Ve karşı tarafla alma, verme, fedakarlık, işte savunma, beni savunmadın, beni korumadın, bak ben senin için bunları yaptım. Emeklerin tartışması gibi durumlar olabilir. Çok kötü değil aslında ama sizin ruh halinizden kaynaklı, gördüklerinizden ve artık üstünü örtemediklerinizden kaynaklı bazı şeyler olabilir. Buna biraz dikkat etmek lazım. Hı hı. Para konularında Mars İkizler Burcu'na doğru ilerliyor. Yavaş yavaş para alanlarına doğru ilerliyor. Onlara şöyle bir tavsiyem olacak. Önümüzdeki böyle bir 40-45 gün bu haftadan itibaren maddi konularda birazcık dikkatli olsunlar. Nasıl mesela? Paralarını harcarken müsrif olmamaya, aşırı gereksiz masraflar yapmamaya dikkat etsinler. Zaten gerekli masrafları olacaktır. Hmm. Biraz masrafları dengelemek boğalar için çok önemli olacak. Şimdiden söylüyorum bakın önümüzdeki 40-45 gün hatta paranıza pulunuza dikkat edin. Gereksiz bir şey almamaya çalışın. En azından gerekli masraflarınız olacağı için lüks harcamalardan kaçınmanız sizin yararınıza olur. Ve iki işte birden çalışmak, iki yerden para kazanmaya çalışmak, iki alandan birden gelir elde etmek gibi güzel fırsatları Güzel. da olabilir. Hı hı. Sağlık konusuna bakarsak sağlıkla alakalı konularda hafta başında doktor kontrolleri olabilir, belleri, böbrekleri hafta başında biraz hassas olabilir. Hı hı. Sağlığa da dikkat etmeleri gerekiyor Kiron boğada olduğu için. Yani önce ben demek zorundasınız artık sevgili boğalar. Etrafınızdaki herkesi karşınıza alın, konuşun ve deyin ki evet beni hasta eden bazı durumlar var, benim ruhumu bozan bazı şeyler var. Bunları artık çözelim deyin lütfen. Ama yaz haritasında onlar için de son derece emlak, ev, yuva kurma, Hı hı. çocuk sahibi olma, anne baba olma, nişanlanma gibi konular özellikle Eylül'e doğru anne baba olma, nişanlanma gibi konularda çok güzel gelişmeler var ama İnşallah. önce boğaların kendilerine yardım etmeleri, kendilerini korumaları gerekiyor. Hmm. Bayılma. Önce kendini bul, sonra nişan da olur, bebek de olur. Her istediğin olur inşallah sevgili boğa. Gönlünden hangi güzellikler geçiyorsa inşallah bir bir gerçekleşsin. Hem bugün hem yaz boyunca. Önümüz yaz inşallah güzelliklerle gelecek. Böyle kodlayalım kendimizi, olumlu kodlayalım. Geldik şimdi sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. İkizler nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl? Bakın şimdi sizin gökyüzü haritanıza bakacağız.
kaç yıldız vermiş size? Aşkta, parada, sağlıkta sevgili Mine Ölmez. Fena değil. Eğitimde yine yüksek bir puan vermişsin. Aşk, para fena değil. Güzel, 4'er Evet, yıldız. biraz sağlığa dikkat edecek. Özellikle Hı hı. yükselen ikizler. Bana o kadar çok yükselen yaylardan, ikizlerden mesaj geliyor Ne ki. diyorlar? Sen demiştin ki işte tiroidlerinize baktırın. Bak, Hmm. Kiron boğaya geçiyor. Boyun boğaz bölgesini temsil eder. İnan bana, sana göstereceğim DM kutumu. Evet. Hatta WhatsApp'tan mesaj geldi. Kim bilmiyorum, birisi bana dün yazdı, işte tiroidlerimde şey var, işte baktıracağım, kendimi hiç hissetmiyorum bilmem ne falan diye. Bunu niye söylüyorum? Ben doktor değilim tabii ki, haşa, yani biliyorsunuz hani tıp çok farklı ve çok özel bir bilim. Fakat astrolojinin tıbbi astroloji bölümü de var. Eskiden 15. yüzyılda hiçbir doktor ay takvimini kullanmadan ameliyat yapmazmış. Hmm. Mesela 15. yüzyıldaki bütün doktorların veya hastanelerin içine girdiğinizde karşıda bir ay takvimi varmış. Hı hı. Dolunay günü ameliyat yapmazlarmış mesela. Hmm. Eskiden astroloji bilgisi tıpla beraber ilerliyor. Bunu araştırırsanız zaten göreceksiniz. Şimdi biz neyi bilebiliriz? Biz nelerin zayıf olduğunu, hangi alanların zayıfladığını bilebiliriz. Ama bir insana sen şuradan hastasın, kesin şöylesin diyemeyiz. Tedavi de zaten kimse veremez. Tiroid demiştin Sadece sen. uyarıda bulunabiliriz. Evet. Yani şöyle bir uyarıda bulunabiliriz. Bu bölgeler hassaslaşabilir. Burayı bir kontrol ettir. Bugüne kadar hiç şaşmadı, biliyor musun? Hı hı. Ne yorumlarımda ne danışmanlıklarımda hiç şaşmadı. Hı hı. Hatta bir hastam var, hastam diyorum, tövbe de bak işte demeyeceğiz diye. Danışan, evet. Danışanım vardı. Kadıncağız diyor ki benim diyor bir hastalığım var diyor, bulamıyoruz ama diyor. Kendimi iyi hissetmiyorum, şöyle böyle. Merkezi sinir sistemiyle ilgili bir şey olabilir. Bir nörolojik muayene yapmak lazım filan demiştik. Kadın gerçekten MS başlangıcı çıktı. Allah. Mesela böyle tespitler olabiliyor. Astrolojide belli veriler var Hı hı. ve gerçekten hangi sağlık sorunlarına yatkın olabileceğinizi hissedebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Ama ne yapacaksınız? Ben bu hastalığım var, benim şuram şöyleymiş demeyeceksiniz. Altını çizerek söylüyorum. Doktora gitmeden sağlıkla ilgili hiçbir şey yapılmaz. Doktora sorulmadan da hiçbir Tabii. şey yapılmaz. Doktor ameliyat derse ameliyattır, tedavi derse tedavidir. Altını Tiroid çizerek ne söylüyorum. zamana kadar etki sürebilir? Şimdi yükselen ikizler, ben özellikle tiroid demiyorum. Bu bölgeleri anlattığı için bunu doktora soracaklar. Belki de hiçbir şeyleri çıkmayacak. Boyun, boğaz, tiroid bölgesi, özellikle ense, boyun, bu bölgede artık bulunan tüm organlar, yutak, ses kısılmaları, bunlar hayatlarını biraz artmaya başlayabilir. Bu illa olacak diye bir şey yok, dediğim gibi. Bunu ancak doktorlar bilebilir. Hı hı. Sadece bu bir olasılık. Buna dikkat etmek lazım. Sağlığınızla ilgili birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinize özen göstermeniz gerekiyor. Bu bedensel kısmı, bir de psikolojik kısmı var. Yükselen ikizler biraz daha böyle geçmiş yaralarla, geçmişte yaşanan acılarla, atıyorum çocukken giyemediği ayakkabı aklına gelir durduk yere. Ya bana bunu yapmışlardı, bana şunu yapmışlardı. Kiron 12. evde o kadar insana komplekslerini, yadırgandığı, üzüldüğü, ezildiği, dışlandığı şeyleri hatırlatır ki. Hep böyle bir geçmiş yaralar aklınıza geliyor olabilir. Geçmişte size söylenen sözler zihninizde büyüyebilir. Bunlar da sizi ruhsal ya da bedensel olarak mutsuz hissettirebilir. Zaten psikolojik olarak baktığımızda hep söylerler. Boyun boğaz bölgesinde oluşan rahatsızlıklar, stres, üzüntü, gerçekleri söyleyememek, sözlerini tutmak ve yutmaktan kaynaklıdır diye. Belki de ikizler burçlarının artık gerçekten onları üzen şeyleri konuşması lazım. Çünkü ikizler burcu çok şey anlatır ama esas kırgınlıklarını sizinle paylaşmayabilir. Söylemez mi? Çünkü çok konuşuyor. Söylemeyebilir. Çok Açıklar konuşur gibi. ama Evet. çok da böyle moralim bozuk falan filan demeyebilir. Hmm. Hatta bunu kendisine de söylemiyor olabilir. Aa. Sırf kendisi de bunu hatırlamamak için söylemiyor olabilir. Lütfen ikizler, sağlığımız için hepimizin yapması gereken şey, bir böyle bir yüzleşin. Evet, geçmişte yapamadığınız şeyler olabilir, kırgınlıklarınız olabilir. Bunları bir kenara kaldırmanızı istiyorum. Aşk hayatınıza baktığımda hafta başında, bu haftanın başında ayın terazi burcundan geçişi aşk hayatınızı biraz inişli çıkışlı hale getiriyor. Hem partnerinizle olmaktan mutlu olup hem de bazen onunla yapamadığınızı düşünebilir. Sonra da kendinizi çok mu kararsızım diye yargılayabilirsiniz. Gerçekten de kararsız bir hafta başı var, pazartesi, salı. Hafta ortasından itibaren iş hayatınıza odaklanacaksınız, fokuslanacaksınız. Biraz böyle genel olarak dinlenmeniz, işi yaparken, çalışırken biraz da dinlenmeye zaman ayırmanız sizin için önemli olur. Hafta sonu ilişkiler çok ön plana çıkacak. Bir de Kiron'la beraber Mars da Boğa burcunun son derecelerinde ilerleyeceği için bu hafta ikizler burcu kesinlikle dinlenmeli. Eğer bir bedensel şikayetiniz varsa Mars'tan, Venüs'ten demeyeceksiniz. Böyle bir komiklik olamaz. Başım ağrıyor retrodan. Öyle bir şey yok. Yok mu? Başın ağrıyor retrodan değil. Retroda bunlar açığa çıkmıştır ama senin başında bir sorun var mı yok mu? Senin doktora gitmen gerekiyor ve doktora sorman gerekiyor. Boğalara söyleyeceğim şey şu. Hafta sonu, boğalara diyorum, ikizlere, özür dilerim. Boğa burcundaki Mars'ın
son derecelerde ilerlemesinin etkisiyle ikizler burçları bence bu hafta sonu dinlenmeli. Evet. Partnerinizle de konuşun çünkü ayda yayda olacak. Bir yandan partnerle yapılacak etkinlikler var. Bir yandan ikizler burcunun dinlenmesi lazım. Partnerinizle de konuşun. Çok misafir ağırlamak, kendinizi yormak gibi şeyler yapmak yerine biraz bedeninizi dinleyin. İnsan bazen sadece gözünü kapatıp bir müzik açıp kendi içini dinlediğinde bile öyle cevaplar alıyor ki, öyle sinyaller alıyor ki ikizler burçları sizlerin lütfen bu hafta sonunu kendinize ayırmanızı, dinlenmenizi, sizi mutlu eden insanlarla, çok fazla yoran kişilerle olmayacak şekilde daha huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi tavsiye ederim. Merkür Retrosu parayla ilgili önlem al diyor. Özellikle 26-27 Haziran'da dolandırıcılıklara, maddi olarak sizi yanıltabilecek insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. 25'inde de güzel bir anlaşma olabilir. Tam böyle retroya girmeden gider ayak böyle güzel bir anlaşma, bir el sıkışma, bir tanışma, eğitimlerden, kardeşlerden, seyahatlerden yana güzel haberler gelebilir. İnşallah. Böyle güzel bir anlaşma, tebrik, barışma olabilir. İkizleri Fakat bekliyor. 26-27'de dolandırıcılıklara dikkat edelim. Peki sevgili ikizler, her şey gönlünüze göre olsun, mutluluklar sizi bulsun. 12 burç ekran başına. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Astrolog Mine Ölmez bizlerle birlikte. Burç burç gidiyoruz. Uzun uzun anlatıyor sizin burcunuzu. Ve en son sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerde kalmıştık. Bakalım yengeçleri bu hafta gökyüzü nasıl etkiliyor? İnşallah bereketle, uğurla gelsin size sevgili yengeç. Aşkta, parada, sağlıkta ve eğitimde hemen yıldızlarınıza bakalım. Aşkta 3 yıldız, parada 5. Evet, ne oluyor böyle? Ne oluyor? Aşkta 3 yıldız vermişsin. Dertler, katmer katmer şarkısı. Katmer katmer mi? Yok. Tabii ki öyle olmak zorunda değil. Sebebini söylüyorum. Şimdi Merkür burcunuzda gölgelenmeye başladı. Biraz iletişim anlamında bazı şeyleri fark edip içinize atamayabilirsiniz artık yani. Çünkü ben de öyleyim, biliyor musun? Bir insanın hemen hani yüzünün karasını yüzüne çalmayı sevmem. Beklerim, bakarım. Acaba fark edecek mi? Acaba anlayacak mı? Yengeçlerde böyle bir içine dönme var yani. Hani karşı tarafı bir tartıyor, bakıyor. Acaba anlar mı? Yüzümden anlar mı? Suratını düşürüyor, bir şey yapıyor. Bak da anlamıyor. Yengeçler buz gibi soğurlar. Şimdi bu hafta da artık bazı şeyleri içlerine atamayacak kadar görmeye başlayabilirler. Mesela şöyle bir hisle başlayabilirler haftaya. Ya ben artık bu gerçekleri görüyorum ya. Yani bunların da görmüyormuş gibi de devam edemeyeceğim hayatıma. Ben sürekli neden olmayan şeyleri oldurmaya çalışıyorum ya. Bu duyguyu çok yaşayabilirler. Mesela şöyle düşünün. Bir ilişkiniz var, partneriniz sizi anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Anlamak içine gelmiyor. Siz bir şeyleri görüyorsunuz, şeytanlıkları görüyorsunuz, kötülükleri görüyorsunuz, bir şeyleri görüyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorsunuz. Kardeşiniz, partneriniz, babanız, anneniz, her kimse. Sizi ısrarla duymak, görmek istemiyorlar. Çünkü neden arkadaşlar? Yengeçler. Bir insanın bir acıyı görmesi, bir sıkıntıyı görmesi, sizin haklılığınızı anlaması bir sorumluluk gerektirir. Asıl kaçtıkları şeyin o sorumluluk olduğunu anlayacaksınız bu hafta. Yani ben bu kadar emek verirken, bu kadar arkasında dururken, bu kadar fedakar. Örnek veriyorum, hep vardır ya o sorun. Anneniz akrabalarından gün yüzü görmüyordur. İşte bir haksızlıklar, kazıklar filan yaşandı bu arada bunlar. Ama siz bir türlü annenizi ikna edemiyorsunuz. Bir bakarsınız annenizin kahramanı olmaya çalışıyorsunuz. Kurtarmaya çalışıyorsunuz ama kurtarmaya çalıştığınız kişi çoktan düşman safına geçmiş. Tabii hiç anlamaz. Yani sizdeki o algı, duruş annede yok. Anneciğim tamam kardeşin ama bak senin malını yiyor, hakkını yiyor, seni görmezden geliyor. Benim annem çok zor ayıldı mesela. Değil mi? Çok zor. Artık böyle Ay öyle anne. şeyler yaptılar ki yani ona da herkes ayıkır Değil mi? falan. Onun için onu söylemek istiyorum. Yani bu artık her kimse. Çünkü arkadaşlar her farkındalık, her görü, her gördüğüm bir yaptırım gerektiriyor. Bir Sen sorumluluk kötü gerektiriyor. oluyorsun bunu söylediğin zaman. Evet, bu hafta artık şeyi kabul edebilir. Aşk, ilişkiler anlamında yani olmuyorsa olmuyordur. Çok zorlamamak lazım. İnsanlardan galiba çok şey bekliyoruz. Bunu fark edebilirsiniz. Çok şey beklememek lazım. Arkadaşlar ne kadar beklenti varsa o kadar kalp kırıklığı var. Beklentisi yüksek mi olur yengecin? Yengeç çünkü çok emek verir. Karşılığında da kötülük görmek istemez tabii ki yani. Hani o beklentilerin karşılanmasından öte birazcık iyilik görse daha da çok iyilik yapıyor çünkü. Ama baktı ki hiçbir şey olmuyorsa evet gerçekten büyük hayal kırıklığına uğruyor ve küsüyor. Onların küsmesi, yengecin küsmesi öyle sıradan bir küsme değildir. Sizden buz gibi soğur. Ve buz gibi soğuduğu için de bir daha onun hayatında
mümkün değil, o yeri alamazsınız. Sonsuza kadar sizin o yaptıklarınızı hatırlar. Oo. Bak kötü davranmayabilir, affedebilir, önünüze bir tas çorbanızı koyabilir, güzel şeyler söyleyebilir. Ama ben de öyle yükselen Hı hı. yengeç olarak bana yapılan kötülükleri asla unutmam. Hı hı. İyilikleri hiç unutmam. Bana göre ben tanıdığım en vefalı insanlardan biriyim. Ben var ya, bir kediye bile arkamı dönüp gidemem. Onu mamasız bırakamam. Benden umudu olan bir kuşu bile yarı yolda bırakamam. Ama bana yapılan bir kötülüğü de asla unutmam. Unutmam. Affedebilirim, konuşabilirim ama ben senin ne olduğunu biliyorum. Ben Hı sana hı. nasıl güvenebilirim tekrar? Çünkü benim için, bir yengeç için o kırılgan tarafını gösterdiği kişinin yaptıkları çok önemli. Kırılgan tarafımı görüp beni onunla ezecek mi? Bana kötülük mü edecek? Ona koyduğum güzelliği, yemeği, sunumun, aşkı, sevgiyi her neyse kötüye mi kullanacak? Yoksa beni manipüle mi edecek? Hmm. Kıracak, incitecek, bir de üstüne kendi haklıymış gibi. Bir yengeç bunları asla affetmez. Arkadaşlar, yengeçler bittiği zaman asla affetmezler. Mecbur da olsa yanınızda kalmaya, sizi zerre kadar sevmeyecek, şifacı enerjisini de üstünüzden tamamen Eyvah, çekecek eyvah. demektir. Hafta başından itibaren, o yüzden fark ettikleri onları biraz aşka küstürmek demeyelim de, ilişkiye küstürmek demeyelim de, ya bu da böyle, ben ne yapayım? Ne yapayım yani, bunu böyle kabul edeceğim herhalde der. 26-27 Haziran'da lütfen yanılgılar, dağınıklıklar, dalgınlıklar, özellikle otoritelerle, patronlarla, aile büyükleri, Hı hı. sizin ya da eşinizin ailesiyle ilgili böyle dağılmalar, çözülmeler, kavgalar ve tartışmalara dikkat edelim. Ve 25'inde de maddi olarak güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Eğer haftanın ilk 3 günü hem ilişki hayatınızda hem iş hayatınızda güzel bir fırsatla karşılaşırsanız, lütfen bunu birileriyle paylaşmakta hemen aceleci olmayın. Hmm. Biraz böyle işinizi, gücünüzü, ilişkinizi bu hafta kendinize saklayın sevgili yengeçler. Genel olarak iletişim, eğitim anlamında müthiş şanslısınız ama bu hafta sonu bir hayal kırıklığı, böyle Hangi bir alanda? senden aile, Aşk mı? ilişkiler, Hmm. patronlar, iş. Yani senden beklemezdim ama galiba Hmm. insanların böyle hain olduğunu kabul etmeliyim duygusu geçebilir. O yüzden en başından beri söylediğim şeyleri aklınızdan çıkarmayın. Ve yengeçler için dinleyenler, sevgilisi eşi yengeç olanlar da benim söylediklerime dikkate alsınlar. Gerçekten buz gibi soğursa dönüşü olmayacaktır. Peki yengeçlere mutluluk, sağlık, güzellik diliyoruz. İnşallah her şey onların güzel kalplerine göre olur. Altın kalpliler çünkü, altına da güzellik yakışır değil mi? Güzel kalpler yakışır. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Aslanlar çok beklenti içerisindeler. Büyük bir beklenti içindeler çünkü Allah Allah, hangi Jüpiter, aslanlar acaba? yükselen aslanlar ve Solumda aslanlar oturanlar mı? olabilir. Büyük bir beklenti içerisindeler çünkü Jüpiter aslana geçiyor ay sonunda ve Jüpiter bolluk, bereketin gezegeni. Bir burca geçerse ne oluyor Mine? Çok güzel oluyor. Beklenti için olmakta haklılar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Aslanların çok kadersel olarak güçlü açılar alacakları bir döneme giriyoruz. Bir burcu hem Jüpiter'in yıllar sonra geçmesi, hem tutulmaların yavaş yavaş ay düğümlerinin Aslan Kova aksına kayması, bu her zaman denk gelen bir durum değil. Bu çok önemli bir durum. 18 yılda bir, 9 yılda bir, 13 yılda bir olan etkilerin bir araya geldiğini düşünün. Dolayısıyla aslanların kadersel olarak bu sene, bu yazla beraber çok önemli değişikliklere doğru gideceğini söyleyebiliriz. Nasıl yani değişiklikler? Şimdiden başladı. Bak, benim tanıdığım kaç tane aslan Haziran'da nişanlandı? Ay, Kaç tane? aa. Bazı ünlü olanlar da var içlerinde. İşte benim arkadaş çevremden de olanlar var. Beni arayıp sen söylemiştin, gerçekten oldu diyen de var. Çok fazla nişanlanan, evlenen, işte çoluk çocuğa doğru giden, kutlamalara doğru giden aslanlar var. Başladı. Bazılarınki erken başladı. Hala sizinki başlamadıysa bu süreciniz, sakın moralinizi bozmayın. Bakın arkadaşlar, ben bugüne kadar tutulmaların bir etki yapmadığı harita görmedim. İnsan da görmedim. Allah Mesela Allah. biz biliriz ki bütün insanların başına gelen önemli olaylarda onları etkileyecek tutulmalar olmuştur. Hı hı. O kadar önemlidir. Bir haritadan güneş tutulmasını, ay tutulmasını, bunun göstergelerini, ay düğümlerini çıkartın. Net olarak hiçbir şey göremiyorsunuz. Hı hı. Ama onları koyduğunuz zaman her şeyi o kadar iyi okuyorsunuz ki, inanılmaz bir yolculuk bu. Dolayısıyla ben hiçbir zaman tutulmaların insan hayatına dokunmadığı bir dönem görmedim. Bu tutulma 12 Ağustos tutulması mı? Evet, tutulması, ama ondan öncesi ay düğümleri Kova Aslan aksına yerleşiyor. Yavaş yavaş Aslan Kova enerjisi gökyüzüne hakim olmaya başlıyor. Bir de Jüpiter, daha bunlar başlamadan Jüpiter'in vıt diye oradan gelmesi falan. Hı hı. Şöyle bir şey var. Bir kere aslanlar, bu yıl özgüveniniz aşırı yüksek olmakla, yazla başlıyor bu etki, çok düşmek arasında saçma sapan bir dengesizlik yaşayabilirsiniz. Bir anda kendinize çok güvenirken bazı konularda kendinize güveninizi kaybettiğinizi görebilirsiniz ve bu dengesizlik sizi şaşırtabilir.
Niye böyleyim? Çünkü siz çok zor bir 2025 geçirdiniz. 2025 yılı sizi içinize kapattı. Bazı istemediğiniz şeylere belki katlandınız. Belki bazılarınız kayıplar, zorluklar, ayrılıklar yaşadınız. İncindiğinizi hissettiniz. Bilemiyorum artık neler oldu. Ama birçok aslan düşmanlıklarla uğraştı, içine kapandı, zorluklardan geçti, duygusal çöküntüler yaşadı. Yükselen aslan tabii ki özellikle. Evet, içe kapatıyor. Hı hı. 12. evden geçen gezegenler insanı biraz içine kapatıyor gerçekten. Şimdi ama devir sizin, devran sizin. Sahnedesiniz. Sadece yaşadığınız hayal kırıklıklarının etkisini atlatmak belki birazcık zorlayıcı gelebilir. Bunu da atlatırsınız. Şimdi aşk hayatınız bir kere Venüs-Satürn üçgeni var bu hafta. Venüs hala sizin burcunuzda. Dolayısıyla bu hafta aşkta bir şeyleri sağlamlaştırmak, el sıkışmak, nişanlar, nikahlar, kutlamalarla ilgili harekete geçmek konusunda son derece şanslısınız. Bu bir kere okey. Fakat özellikle ayın 26-27'si hepimizi etkileyen bir Güneş-Neptün karesi etkisi olduğu için 26-27 Haziran'da biraz böyle kıskanç insanlara, işte arkanızdan iş çevirmeye çalışanlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi ne oldu? Özellikle yükselen aslanlar için Güneş Yengeç burcuna geçti. Hı hı. Bu Merkür de Yengeç burcuna retro yapacak. Ben gerçeği söyleyeceğim. Sevgili yükselen aslanlar, özellikle sizler 12. evinizde bu kadar gezegen toplaşırsa arkanızdan gerçekten bir iş çevrilebilir. Allah Allah. Aldatılma, ihanet, önce bir arınma, bir algı, bir görme yaşayacaksınız. Hı hı. Bir de şu olabilir, olumlu tarafından bakarsak, birileri sizi kıskanıyorsa, ediyorsa filan sırrınızı saklamayı öğrenebilirsiniz. Sessiz sedasız, gizli gizli yürüttüğünüz projeler aşırı iyi olabilir. Hı hı. Sessiz sedasız aldığınız bir eğitim, sessiz sedasız. Mesela şu an beni dinleyen herkes bunu ihanet olarak algılamasın. Bazıları da şöyle yaşayacak. Sessiz sedasız işini götürecek. Mineciğim, mikrofonda bir sıkıntı varmış. Hemen onu değiştirsin arkadaşlarımız. Gelin ekip Ses mi arkadaşlarımız. gelmiyor? Evet, mikrofonda bir sıkıntı varmış. Hemen illa bir ihanet değil dedin. Merkür O arada retro Merkür baby. retro acaba neler yaşatacak Aslan Burcu'na? Ama Jüpiter Aslan Burcu'na geçeceği için bu ayın sonunda inşallah o yönden bolluk ve bereket Aslan'a geçmiş olacak. Şimdi ben de tabii ki yorum yapmak istemiyorum ama duyduklarım kadarıyla. Bu arada Mine'nin astroloji eğitimine katılıyorum sevgili seyirciler. Başladım. Çok güzel eğitimler veriyor. Dedim ki ben de bu kadar astrolojinin içindeyim. Haftada 2 gün bunları duyuyorum. Bunun bir eğitimini almalıyım. Ve harika bir anlatımı var gerçekten. Sıfırdan başladık. İnşallah 3 ay gibi bir süre içerisinde harita okumaya başlayacağız diyorsun. Ufak ufak, evet. Ufak ufak. Başladık bakalım. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Evet. Ne demiştin aslanlara en son? Evet, aslanlara şunu söyledik. Bu arada Merkür Retrosu'nun azizliğini yaşıyoruz şu anda. Aslan bitti. Ne oldu mu? Mikrofon bozuldu diye mi? Sesim Merkür geliyor Retrosu. mu? Evet, olur Şu an tabii. süper, Olur. evet. Aksaklıklar getirir. Evet, genel olarak bu hafta 25'i çok iyi. 26-27'de ilişkilerde ve kariyerde bazı yanılgılara açık olabilirler. Arkalarından bir şey dönüyorsa ortaya çıkabilir. Biraz bağışıklıklarına dikkat etsinler. Aslanlar, bu yazın yıldızısınız. Bakın, çok güzel etkiler altındasınız. Evlilik, yuva kurma, iş kurma, ne hayal ediyorsanız ona doğru adım adım gidiyorsunuz. Ama şu Temmuz ayını bir böyle sinsilerden arınma ve kendinize dönme ayı olarak kullanın. Planlarınızı gizli tutarsanız gizli tuttuğunuz planlarla ilgili çok güzel sonuçlar alacaksınız. Yani yaptığınız şeyleri insanlara anlatmayın. İşinizi, gücünüzü, ilişkinizdeki mutluluğu anlatmayın. Başkalarına kendi özel alanınızı açmamaya çalışın. Eğer bu dediklerimi yaparsanız bir de Temmuz'da böyle tatil yapmak, sessiz kalmak aşırı iyi gelir onlara. Ay, hem de Şöyle nasıl? tam tatil yapma zamanı sizin için. Bir geri Evet. çekilin. Bir kendinize dönün, ama bu hafta oldukça şanslılar. Bu hafta Gerçek oldukça şanslı Biraz diyorsun. bağışıklığa dikkat etsinler. Evet, biraz geri planda kalmak demek ki Aslan'a iyi gelecek. Hep sahnenin önündesiniz, biraz da arka planda kalmak da lazım demek ki. Evet. İç sesimizi dinleyeceğiz aslanlarım. Sizi seviyorum, inşallah bolluk bereket, her şeyin en iyisi yanınızda, yanı başınızda olur. Şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başaklar bu hafta neler yaşayacaklar? Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde. Yıldızlar fena değil, dörder dörder gidiyoruz. Ne diyorsun Başaklara Mineciğim? Bu hafta Başaklar bazı arkadaşları ve dostlarıyla ilgili sen de mi Brutus diyebilirler. Hatta bu etkili haftaya başlamış olabilirler. Sosyal çevrelerinde bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Başaklara en önemli tavsiyem şu olacak. Bu hafta eğer böyle bir şey yaşadıysanız ya da yaşamadıysanız fark etmiyor. Herhangi bir dostunuzla, arkadaşınızla alacak, verecek, borç, para meselelerine girmemenizi tavsiye ederim. Sizden çok büyük bir fedakarlık yapmanız gerekirse, istenirse bunu 2 kere düşünmenizi tavsiye ederim. Bazı Başaklar kötü gün dostlarını ve iyi gün dostlarını anlamaya başlayacaklar. Ve bu hafta bunu gerçekten ayırt edebilirsiniz. Yani gerçekten de
Bunlar kötü gün dostu değilmiş, bunlar iyi gün dostuymuş. Bak nasıl da beni sattılar diyeceğiniz durumlar gerçekten yaşanabilir, bu bir. Arkadaşlarınızla iş yapmak, arkadaşlarınızla maddi konulara girmek, arkadaşlarınızla çok big olaylara böyle girmek için iyi bir hafta olmayabilir. En basit bir yorum yapacağım. Gerçi annenize gerek yok, siz daha uzmansınız da Başaklar çok hisseder çünkü. Kimin dost, kimin düşman, kimin ne olduğunu öyle bir hisseder ki, o kadar hissetmese keşke ama hisseder. Evet. Keşke o kadar hissetmese, biraz şöyle kulağın üstüne yatabilse ama yapamaz. Ama annenizin uzak dur dediği arkadaşlarınızdan bu hafta uzak durun. Öğrenci Başaklar, daha genç olan arkadaşlarım, annenizin, babanızın, çocuğum bundan uzak dur dediği insanlar hiçbir zaman doğru Değil insan mi? çıkmazlar. Dolayısıyla ne olursunuz uzak durun. Bak bu hafta hayrınıza. Önce o konuda bir uyarayım. Bir hayaliniz, bir dileğiniz maddi meseleler yüzünden sekteye uğruyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ya evet, ben bunu çok istiyorum ama param yetmiyor. Niye ben buna bütçe ayıramıyorum? Bir miras meselesiyle alakalı sizi yanıltan bir durumu veya işte tazminat, nafaka, sizi yanıltan, alacağınız bir para var, sizi yanıltan bir durumu fark edebilirsiniz. 26-27 Haziran'da maddi manevi anlaşmalar vesaire için uygun olmadığını bilmelisiniz. Hayal kırıklığına da hemen uğramayın, bu geçici bir etki. Sonra bunu toparlarsınız. Onun dışında maddi konulara baktığımız zaman bu süreçte iyi geçiyor. Hafta başında özellikle para konularıyla ilgili şansınızın açık olacağını düşünüyorum. İnişli çıkışlı olsa da maddi olarak keyifli olacaksınız. Kendinize değer vermek, işte bakım yapmak, cilt bakımıdır, işte giyim kuşamdır, bunlara odaklanabilirsiniz. Hafta ortasında kardeşleriniz, yakın çevrenizde trafiğiniz artabilir veya trafikte çok zaman geçirmeniz gereken, koşturmanız gereken bir süreç olabilir. İletişiminizin artacağı, işte medya, basın, yayın, sosyal medya, trafik, iletişim, telefon, bu trafiğinizin artabileceği, yakın çevrenizde çok güçlü ve yakın bağlar kurabileceğiniz bir zaman olacak. Fakat özellikle Cuma ve Cumartesi günü Başak burçları kardeşleri ya da akrabalarıyla, evlilerse eşlerinin aileleriyle, değillerse akrabalarıyla çekişmeli, tartışmalı durumlar yaşayabilirler. Buna çok dikkat edin. Allah o akrabalara akıl fikir versin, neyse. Gerçekten de hani böyle mesela örnek veriyorum, Evet. işte bir sınır ihlali olabilir. İşte sizin istemediğiniz bir şeyi yapmaya çalışıyor olabilirler. Siz biraz kendinize, ailenize zaman ayırmak istiyorsunuzdur ama ya sizin kardeşleriniz ya eşinizin kardeşleri ya da akrabaları sizi rahatsız edecek şeyler yapıyordur filan. Bunları yaşayabilirsiniz, aman dikkat edin. Özellikle Cuma ya da Cumartesi günü uzak akrabalarınız, evliyseniz, ilişkiniz varsa, sevgiliniz varsa onun kardeşleri, kuzenleriyle çatışmamaya dikkat edin. Yani mesela örnek veriyorum, partneriniz size derse ki gel hafta sonu işte kardeşimle tanıştırayım, kuzenimle tanıştırayım. İyi bir zaman olmayabilir. Şöyle yaz ortalarını bekleyelim deyin. Bence retroda bitsin. Çünkü gerçekten burada müthiş bir çatışma var. Ay Mars karşıtlığı o kadar güçlü ki müthiş bir zıtlaşma var. O zıtlaşmaya denk gelmenizi istemem. Zaten siz de her şeyi görüp hissedip bütün enayiliklerde her şeyi gördüğünüz için başınıza bela olmasın. Fakat burada şöyle bir durum var. Bazıları mecburen istemedikleri insanlarla aynı ortamı paylaşmak zorunda kalabilir. Cuma ve Cumartesi günü şöyle bir avantajınız var. Her şeyi göreceksiniz ama çok sabırlı davranacaksınız gibime geliyor. Yani çünkü Ay ile Mars arasında karşılıklı bir ağırlama olacak. Böyle bir hani evet ben yılanı gördüm, ben şeytanı gördüm ama sesimi çıkarmayacağım, ben ona göre sakin davranacağım havasında olabilirsiniz. Eğitim hayatınız ve iletişimle ilgili konularda birazcık özellikle hafta sonuna doğru dikkat edin. Hafta ortası çok hareketli. Hafta sonu da artık yeter, bıktım. Telefondan bıktım, insanlara açıklama yapmaktan bıktım, akrabalarla uğraşmaktan bıktım havasına girebilirsiniz. O sebepten dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. Peki Evet. sağlıkta nasıllar? 25'inde sağlıkta şöyle kötü değiller ama yükselen Başaklar için özellikle Venüs 12. evlerinden geçiyor. Bu birazcık onları ilişkilerde durgun, hayattan çok zevk almıyor ya da beğenilmiyor, kendini beğenmiyor gibi hissettirebilir. Şeker, gizli şeker, tansiyon, böyle bir şeyleriniz var mı yok mu? İyi bakın, iyi kontrol edin. Kalbinizde bir şeyler var mı? Böyle anksiyete gibi bir şeyler oluyor mu? Bu aralar artabilir. Böyle sorunları varsa bu hafta bir böyle baktırmalarında fayda var. Sağlıkta muhteşem bir dönem değil, onu söyleyeyim. Yani bağışıklığa dikkat etmek lazım filan. Ama kötü de bir dönem değil. Biraz ruhsal durumunuza ve dinlenebilmenize bağlı gibi bazı şeyler. Peki inşallah her şey hayrınıza olur sevgili Başaklar. Başaklara da şans, mutluluk, bereket, her şeyin en güzelini diliyorum inşallah. Kalbinizin ekmeğini yiyin sevgili Başaklar. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Tam bir denge burcu.
Peki ya aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde yıldızlar size neler söylüyor? Fena değil yine yani. Aşkta Akmasa da dertler, damlar. katmer. En son katmer. Yengece mi söylemişti bu şarkı? Yengece dedik Bu ve hafta terazi öncüler diyoruz. biraz zorlanıyor ya. Koç, terazi, aslında koç, terazi, oğlak, yengeç bu hafta aşkta bir tık hafta başında zorlanabilir. Çünkü Ay terazi burcundan geçiyor ve Satürn'le Neptün'le olumsuz kontakları var. Bir yandan Uranüs'le Plüton'la olumlu kontakları var. Venüs'le olumlu kontakları var. Çok dengesiz. Yani özellikle öncü burçlara koç, yengeç, terazi, oğlak. Terazi başta geliyor tabii. Evet. Biraz ilişkilerde ve aşkta dengesizlik getirebilir. Özellikle pazartesi ve salı günü birazcık böyle iniş çıkışlı bir ruh hali. İşte seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, ben bu neyin içine düştüğüm anlamıyorum havasında olabilirler. Ya da duyguları çok gel gitti, çok kararsız olabilir. Bu kararsızlık kendilerine de tuhaf gelebilir. Tıpkı ikizlerdeki o ruh hali terazide de bir hava elementi olarak mevcut. Zaten en kararsız burç biliyorsunuz arkadaşlar. Kararsız yani teraziler öyle mi, gitmek mi zor, kalmak mı zor, gel onu sen bana sor gibi. Birazcık böyle kararsız bir yapıları var. Hafta başında aşkla ilgili biraz dikkatli olmalılar. Hafta sonuna doğru da aşk, iletişim, işte emek verdin, yapmadın, beni harcadın filan böyle tartışmalar olabilir. Ona dikkat etsinler. Özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri terazi burçları ilişkilerde fedakarlık, emek konularından dolayı patlayabilir. Yani ben böyle bir evlilik, ben böyle bir ilişki, ben böyle bir ortaklık, bu arada sadece evlilik değil, ortaklık hayal etmiyordum yani. Kendisi fedakarlık yaptı. Çok mümkün, muhtemelen şu da olabilir, mesela çok tembel bir terazidir. Bizi dinleyen herkes de hani mükemmel pirupak olacak hali yok. 12 burcu hep söylüyorum, üstünüze alınmayın. Bir burçla bir insanı tanımlayamazsınız. İyisi var, kötüsü var. Nece kötü insanlar var bir burçtan çıkar, nece iyi insanlar var aynı burçtan çıkar. Öyle. Ben size şimdi örneklerini veririm de uzun sürer. O yüzden üstünüze alınmayın. Bizi dinleyen terazilerin hepsi melek mi? Akreplerin hepsi melek mi? Başakların hepsi melek mi? Değil tabii ki. Eksi de olan da var, artı da olan da var. Mesela kendi tembelse, ilişkide sorumluluk almıyorsa partnerinden o eleştirileri alabilir. Yani hanginizde var ona bir bakın. Mesela örnek veriyorum, partneriniz size hafta sonu rahat davranışlarınız varsa, sorumluluk almıyorsanız, tembellik ediyorsanız, örnek veriyorum beraber yaşadığınız alanı temiz tutmuyorsanız partneriniz sizi eleştirebilir. Tam tersi partner size bunları yapıyorsa, bir karşılıklı emek vermedin, yani bu karşılıklı bir şey. 2 tane kefe var. O kefenin hangisinde kimin oturduğunu bilemeyiz. Size sormamız lazım hanginizin ne olduğunu. Bu genel bir yorum. Şimdi hafta sonu özellikle sen emek verdin, vermedin, evi topladın, bana yardım etmedin, işte bilmem ne yapmadın, böyle şeyler olabilir. Bir ilişkideki yerinizi hafta başından görüp hafta sonuna siniriniz gelmiş ve patlayacak durumda olabilirsiniz. Yani ben bunun için mi seninle birlikteyim? Ben bunu mu hayal etmiştim? Niye benim hiçbir istediğim olmuyor falan gibi böyle bir serzeniş olabilir. Hafta sonu terazilerin iletişim akışları çok güçlü. Merkür retro hareketi onların kariyer alanında olacağı için daha önce yaptıkları bir teklif, CV bıraktıkları bir yerden haber gelebilir, bir ses gelebilir, bir haber gelebilir, bir iş başlangıcı ile ilgili ya da bugüne kadar gözlerine çarpmayan bir işle karşılaşabilirler. Retro'nun böyle bir tarafı da var mesela. Ben bunu daha önce neden düşünemedim dediğimiz şeyler retroda çok karşımıza çıkar. Retro'nun bu yönünü aşırı seviyorum Öyle ya. mi? Retro insanı var ya gerçekten olgunlaştıran bir süreç Kaçan aslında. bir fırsatın tekrar önüne düşmesi olabilir mi? Olabilir. Bu fırsatı değerlendirirken tabii ki çok dikkatli olmalıyız. Ama yine de şunu en azından yapmalıyız. Mesela gerçekten fark etmediğimiz şeyleri fark edebiliriz. Gerçekten geri geri yürüyüp burada da bu varmış, ben bunu niye görmemişim? Veya ben bu mesajı nasıl okumamışım? Bir şekilde görmediğiniz şeyleri görmek, fark etmediğiniz şeyleri fark etmek, bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için güzel bir hafta olabilir. Ya da ya ben bugüne kadar şuraya başvuru yaptım. Şurası hiç aklıma gelmemiş. Veya işte bir şekilde kaçan fırsatların, gözden kaçan şeylerin tekrar geleceği bir dönem olacağı için bu hafta kariyerinizle ilgili bir planlama yapmaya başlayabilirsiniz. Ben şu işi yaparım, şöyle yaparım, bu yoldan giderim, bu kadar para kazanırım, bu paramla şunu yaparım. Bu hafta biraz terazilerde planlama haftası. Terazilerin kariyer hayatlarında, gelecekleriyle ilgili konularda evet bazen patronlarla iş hayatında dengesizlikler yaşanabilir bu süreçte ama uzun vadede kariyerde ve işte kazanacak olan teraziler olacak. Haziran ayı bitmeden veya Temmuz ayı ortasına kadar iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, emek verdiğiniz konularda bugüne kadar beklediğiniz ama olmayan bir şeylerin bir anda olduğunu görebilirsiniz. İnşallah. Bir yükseliş ve bir başarıyla İnşallah. karşılaşabilirsiniz. 23 Haziran civarında otorite figürlerden destek almak için çok güçlü bir açınız var. Gerçekten baba, anne, patron, aile büyükleri, eşin ailesi
veya eşiniz işte olgun yaşta bir teraziyseniz, ikiniz de orta yaşlıysanız eşinizden kimi kendinize denk ya da biraz üstte otorite, büyüğümdür, saygı duyarım diye görüyorsanız böyle insanlardan gerçekten destek alabileceğiniz, maddi manevi akıl alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bu şu da olabilir mesela. Statü olarak sizden üsttedir. Aynı yaştasınızdır mesela ama o işte ünlüdür, başarılıdır, çalışkandır, şudur budur bir şeydir. Ona bir hayranlığınız vardır. Hayranlık duyduğunuz, benimsediğiniz, keşke işte hep hayatımda olsa dediğiniz birilerinden 23 Haziran civarında güzel bir destek alabilirsiniz. Bir projeniz, bir fikriniz onaylanabilir. Ama 26 ve 27 Haziran'da aşk hayatında ve aile içi ilişkilerde ortalık karışıyor birazcık. Hepimizi etkileyen bir gün bu arada. Bak buradan söylüyorum, hangi burç dinlerse dinlesin. Bu açı hepimizi etkiler ama en çok yine öncüleri etkiliyor. Güneş Neptün karesi anne ile eş arasında kalma, babayla eş arasında kalma, eşin ailesiyle eş arasında kalmak, kendi ailenle eş arasında kalmak, kendi gelecek planlarınla ortağının yaptığı saçmalıklar arasında kalmak ya da birlikte yol gittiğini sandığın insanların aslında seninle hiç aynı hedeflerde olmadığını görmek. Teraziler ayın 26'sında veya 27'sinde birlikteyiz, beraberiz, aynı açıdan bakıyoruz hayata sandığınız kişilerin aslında sizinle hiç aynı açıdan hayata bakmadığını görebilirsiniz. Bu geçici bir şey. Kafanızı sıkmayın, canınızı sıkmayın. Sadece burada bir 26-27 Haziran'da sen de mi Brutus, hayal kırıklığısın moda olabilir. Dikkat. 26-27 tüm burçlar için biraz kritik 2 gün Evet, dedin. Hayal Güneş Neptün kırıklıkları karesi. olabileceği için. Sevgili terazilere de şans, bolluk, bereket ve her şeyin en güzelini diliyorum. İnşallah umduğunuzdan da güzel geçsin bu haftanız. Ve geldik şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplere. En çok korkulan burçlardan biri. Akrep deyince hemen herkes böyle bir irkiliyor. Niye öyle Mine? İrkilir tabii. Çünkü akrebi modern astrolojide Plüton'la ilişkilendiriyoruz. Klasik astrolojide Mars'la ilişkilendiriyoruz. Akrep bu iki tane çok önemli gezegenin enerjisini gerçekten taşır ve Uranüs de bu burçta yücelir. Çok zeki, çok iyi mühendisler, çok iyi bilim insanları. Hatta hep söylerim, en iyi doktorlar Başaklardan, en iyi cerrahlar Akreplerden çıkar. Sağlık çalışanlarının ekseriyetle Mars etkili insanlar olduğunu, işte cerrahlık yapanların hele ki Mars, iğne yapması için Mars, şey tutması için Mars, zeka tavan, tecrübe, bilgi, hissiyat tavan, dört dörtlük. Ama bunların olumsuz tarafları da var. Manipülasyon, işte ava giderken avlamak, avlanmak da değil. Ava giderken yanındakini de avlamak. Eyvah. Gerçekten manipüle edebilme becerisi. Evet. Gerçekten yaptığını hiç sezdirmeden yapabilmek. Bu da bir zeka becerisi. Köyden köye köprü kurabilmek. O yüzden dünyaya baktığınız zaman genelde mesela akrebin ağzı çok sıkıdır. Yanında ne yaparsan yap sonsuza kadar onu saklayabilir. Ama gerçekten ona ihanet edersen ya da onun eğer hayatında bir tehdit oluşturursan evet seni planlı projeli hayatından da gönderebilir. Akrep çok stratejik bir burç olduğu için. Omurgalı da bir burçtur akrep. Yani öyle lagalugaya gelmez, yalanı sevmez, sinirlenir, yalancıyı sevmez, masasından kovabilir. Akrep aslında duygularını çok belli ediyor. Ama bazı planları da çok sessiz sedasız yapabildiği için, hissettirmediği için insanlara ürkütücü gelebiliyor. Savaşçı bir burç. Sessiz bir burç olmasına rağmen sessiz bir savaşçı. Şöyle düşün mesela. Kaleye gündüz şenlikle girdi Truvalı Helen. Evet. Efendim olayı. Truva atı şenlikle kaleye girdi. Hediye sandı herkes. Gece içinden askerler çıktı. İntikamı soğuk yer, güzel yer. O yüzden de akreplerden biraz korkarlar. Ben akrepleri çok severim, çok da iyi anlaşırım. Çünkü genel olarak benim yapım onların anlaşmasına müsait. Yalan söylemem de bir şey dolandırmadan söyleyeceksin akrebe. Direkt öyle mi? Mesela işte bugün gelirim de der deyip gitmezsen çıldırır. Ama hayatım bugün kendimi çok kötü hissediyorum. Midem bulanıyor, gelemeyeceğim. Doğru söylüyorsun. Evet. Hiçbir şey demez. Akrep yalanı sevmiyor. Yalancıyı sevmiyor. Sevmediği bir şey yapıldığında da tehlikeli olabiliyor. Evet. Vallahi Yani göze hiçbirini göz dişe sevmiyoruz. diş mantığı. Akrebe daha bir dikkatli Aslında bir şey olacaksın. söyleyeyim mi sana? Kimse akrep kadar hayatı hissederek yaşamadığı için. Kimse akrep kadar dibine kadar sevmediği için. Kimse akrep kadar kelle koltukta yaşamadığı için akreplerden korkuyorlar. Öyle mi diyorsun? Yüzeysel insanlar akreplerle geçinemez. Hayatınmış gibi yaşayan, seviyormuş gibi yapan, yaşıyormuş gibi yapan insanları akrepler sevmiyor, nefret ediyor. Bu da akrepleri sevilmez yapıyor. Hayır, akrepler sizden daha çok şey hissediyor. Daha çok şey
yaşıyor. O yüzden O yüzden kaldıramıyorsunuz. balık ve yengeçlerle Kaldıramıyorsunuz. iyi anlaşıyorlar. Anlaşır. Su Balıkla grubu. yengeçle iyi anlaşır. Evet. Toprakla da iyi anlaşır. Evet. Peki bu hafta neler var akrepte? Öncelikle aşk hayatınızda birazcık hafta başı zorlayıcı olabilir. Sadece hafta başı da değil. Bu hafta Mars Boğa burcunun son derecelerinde. Bazı akrepler, eşiniz hasta mı oldu? Eşiniz ameliyat mı oldu? Eşiniz askere mi gidiyor? Partneriniz askere mi gidiyor? Ortağınız çalışmıyor, tembellik mi yapıyor? Evde eşle ya da işte ilişkileri varsa sevgiliyle bir anlaşmazlık ve uyumsuzluk olabilir. Bu haftanın her alanında böyle bir şey var. Başından başlıyor, sonuna kadar ilişkilerde sizi tırmandıran, sinirlendiren şeyler olabilir. Özellikle Cuma günü Ay Mars karşıtlığının etkileri, Mars'ın boğadaki analitik durumu hafta sonu partnerinizle ilgili konularda sinirlerinize hakim olmanızı zorlaştırabilir. Birincisi, partnerinize daha çok zaman ayırmak, emek vermek ya da bir yere gittiği yolunu gözlemek, bu da olabilir. İlla kavga etmek anlamına gelmez. Kavga ettirebilir ama kavgadan ziyade partnerle ilgili yorulmak, koşturmak veya işte onu beklemek, özlemek, yan yana olmak istemek ama olamamak gibi şeyler de verebilir. Bu hafta sonu ilişkilerinizle ilgili fırtına kopabilir. Birazcık dikkat edin. Artık duygusal bir fırtına mı yaşayacaksınız? Özlediğiniz için mi olacak? Partnerinizle mi kavga edeceksiniz? Orasını bilemem ama duygusal bir fırtına olabilir. Hafta başında da biraz ilişkiyi sorgulamak. Beni seviyor mu? Gerçekten seviyor mu? Uzağa gitti, şöyle oldu, hasta oldu, iyileşecek mi? Artık ne düşünüyorsanız partnerinizin durumuyla alakalı. Bununla ne yapacağım ben? Bununla nereye kadar gideceğim? Bunları bir sorgularken hafta sonunda bazı şeyler sinirlerinizi tırmandırabilir. Özellikle haftanın ilk 2 gününü akrepler biraz sessiz düşünün. Kafanıza çok bir şey takmayın. Terapi almak için, sağlık kontrollerinden geçmek için, dinlenmek için, özellikle belinizi, böbreklerinizi yormamak için haftanın ilk 2 gününü çok iyi değerlendirin. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde ise kendinize zaman ayırmak için çok güzel bir zaman dilimi. Özellikle Çarşamba ve Perşembe işte bedeninizle ilgili bir şeylere bakabilirsiniz. Cilt bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Detoksunuzu yaptırabilirsiniz. Güzel bir temizlenme, arınma neyse artık yaptırabilirsiniz. Kendinizle ilgili her şey için giyim, kuşam, bakım güzel bir zaman dilimi. Fakat Cuma günü biraz enerji olumlu olumsuz iki yönden de tırmanıyor. Her şey çok iyi giderken bir şeylerin olmaması sinirinizi bozabilir. Bir insanın art niyetini fark etmek, olduğu gibi görünmediğini fark etmek sinirlerinizi bozabilir. Bunların hepsi olabilir. Birazcık bunlara dikkat edelim. Bu hafta ilişkilerle ilgili açıkçası iniş çıkışlı olabilir. Evet, para konularında daha nispeten iyi bir hafta. Özellikle Venüs-Satürn desteği para evinize yapacağı açıdan dolayı gerçekten iş, para bağlantılı konular, paranızı arttırmak, borçlarınızı ödemekle ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kariyer ve işle ilgili güzel enerjiler altında olabilirsiniz. Ancak özellikle 26 ve 27 Haziran'da sağlığınıza, işte genel olarak iş yerindeki yanlışlıklara falan dikkat edin. Örnek veriyorum. İş yerinizi su basmasın mesela. Güneş Neptün karesi, Güneş Yengeç'te. İş yerinizi su basmasın. İş yerinizi kapatırken ederken dikkat edin. Çalışanlarınızdan sizi manipüle eden, yalan söyleyen, birlikte çalıştığınız insanlardan manipüle eden, yalan söyleyen biri var mı? İyi bakın. Birileri bir şeyleri kaçak götürüyor olabilir. Birileri bir şeyleri saklıyor olabilir. Bunlar sizi rahatsız edebilir. Ya da sağlıkla ilgili kendinizi çok iyi hissetmeyin. Ben biraz dinlenmek istiyorum dediğiniz günler olabilir. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacınız varsa 26 ve 27'sinde dinlenin. Kime iş emanet ettiğinize, kiminle iş konuştuğunuza bugünlerde dikkat edin. Bugünler 26-27 Haziran iş anlaşmaları için sizin açınızdan iyi olmayabilir. Bu arada şu da olabilir, mesela bir aile büyüğünüz, aile dostunuz, aileden biri veya bir tanıdığa işte hastanede refakat etmeniz gerekir. Sorumluluk alıyorsun çünkü orada. Ya da işte ne bileyim işte bazı işte bağışıklık veya alerji sorunlarından dolayı ilaç alman gerekir. Doktora gitmen gerekir. Biraz böyle şey o günler bulanık, hangi biriyle uğraşayım ya enerjisi var. Onun dışında genel olarak Jüpiter'in ve Merkür Retrosu'nun size geçmişte yarım kalan eğitim, iletişim, hukuk konularında ödüller getireceğini, seyahat konularında ödüller getireceğini düşünüyorum. Hadi inşallah ödüller gelsin. Akrebe de ve tüm 12 burca da inşallah şans, bolluk, bereketiyle sizi bulsun sevgili akrepler. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında bu hafta neler olup neler bitiyor. Yıldızlar sizde hiç de fena görünmüyor bu hafta. Aşkta, parada özellikle 4'er yıldız vermişsin. İyi mi aşk hayatları yayların? Evet. Aşk hayatları güzel. Venüs-Satürn üçgeni onlara da her türlü yarıyor. Bu yazın aşkta, ilişkilerde ama özellikle eğitimler, seyahatler gibi konularda, ufkunu genişletmekle ilgili konularda en şanslı burçlarının başına geliyor yaylar. Fakat yayların iş ve sağlık konuları biraz dikkat gerektiriyor. Nasıl? Özellikle yükselen yaysanız Mars 6. evinizden geçiyor. Yükselen yaylar. Mars 6. evinizden geçiyor ve buradaki yolculuğunu tamamlamak üzere.
Kiron da burayı ziyaret etti. 17 Eylül'e kadar, 18 Eylül civarına kadar neyse burada kalacak. İş alanınızda. Bu sizin iş hayatınızda önemli bir değişiklik döneminin geldiğini anlatıyor bana. İşte bir değişiklik, iş yerinde bir değişiklik, iş yerinde sizi inciten bir durum mu var? İş arkadaşlarınızla ilgili bir durum mu var? Ya en basiti mesela bir iş arkadaşınız gider, kendinizi onunla çok iyi hissediyorsunuzdur. Onun gidişiyle beraber iş yeriniz size artık çekilmez bir yer gibi gelir. Bu basit bir şey. Evet. Bunun dışında iş yerinde yaşanan olaylar, iş yeriyle alakalı konular sizi bütün yaz meşgul edebilir. Onu söyleyeyim. Şu anda özellikle hafta sonu iş ve sağlıkla ilgili konulara yine yay yükselenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Biraz böyle çatışmalar, tartışmalar, iş yerinde birileri ortalığımı karıştırıyor, birileri gidiyor mu? Sizi inciten bir durum var ama bunun ne olduğunu tabii ki detaylandıramayız hepinizin hayatında. İş yerinde birine sır verdiniz, gidip patrona mı söyledi? Ya da birileri sizi kıskanıyor sürekli yanınızda diye. Bak bu çok önemli ha. Bir insanın sizin neden sürekli yapışık ikiz gibi yanınızda olduğunuzu ben şüphelenirim. Kötü niyetli Yani de çocukluk olabilir arkadaşın değilse ilkokuldan beri falan. Evet. Yapışıksa böyle ne oldu? Ne dedi? Aradı mı? Geldi mi? Meraklı Melahat. Ebele. Niye bu kadar meraklısın? Beni çok seviyorsun. Ben senin sevgilin miyim? Yok. Anan mıyım? Yok. Baban mıyım? Yok. Bir arkadaşınım. Seviyorsun beni. Tamam güzel. Niye bu kadar merak ediyorsun? İşte bu meraklılara dikkat edin arkadaşlar. Ne geliyorsa meraktan geliyor ve meraklı insan çok tehlikeli oluyor. Çok meraklı insan, çok ziyan insan. Yaylar buna çok dikkat etsin. İş yerinde ne yaptın, ne ettin? Aman güveneyim de sırrımı vereyim. Aman güveneyim de bu projeyi getir ben senin yerine yaparım filan. Bunlara çok dikkat edin. Oyuna gelmeyin. İş hayatlarına dikkat edecekler. İş hayatlarında bir değişim olur. Bazıları da yıllardır iş yapmıyordur. Mesela yeni işe başlıyordur. Nasıl yapacağım, yapabilecek miyim stresi olabilir. Sonuçta iş hayatınızla ilgili önemli gelişmelere gebe bir dönemdesiniz. Bakalım neler olacak Bakalım. Eylül ayına kadar. Ve şimdi Eylül ayına kadar ne oluyorsa oluyor da Eylül'den itibaren her şey harika oluyor ve çok güzelleşmeye başlıyor. Ay, o kesin. inşallah. Ama bu yaz yayların bir işe odaklanması lazım. Sağlığa odaklanması lazım. Yine söylediğim gibi boyun boğaz bölgesinde bulunan organlar, tiroidler, boyun boğaz, ense buralara biraz dikkat etsinler. Genel olarak yaylara ben şunu tavsiye edebilirim mesela. Gayet güzel. Gidin bir kanınızdaki değerlerinize bilmem neyinize baktırın. Bu zaten belli aralıklarla yapmak iyidir yani. Hani neyim nerede işte nasıl gidiyorum iyi miyim bir şeye dikkat etmem lazım mı diye baktırabilirsiniz. Su tüketiminizi biraz artırın. Tatlıdan ve karbonhidratlardan bu aralar sevgili yaylar özellikle 17 Eylül'e kadar birazcık uzak durun. Yani çok tatlı yeme ihtiyacınız artabilir. Çok kalorili beslenmek sizi mutlu etmeye başlayabilir. Evet ya. Bende de Bunlara var birazcık dikkat edin. o. Neden bilmiyorum. Kiron boğa canım. Kiron boğa mı yaptı Evet bize ama bunu? işte bu insanın beslenmeyle ilgili yaralarını da açığa çıkarıyor. Yani beslenme hatalarınızın artık dönüşü olmaz. Aa. Yediğiniz yarıyorsa işte iyi gelmiyorsa o yediklerinizi yarıyorsa derken hani kilo yapıyorsa filan o yediklerinize biraz dikkat etmeniz gerekecek. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Evet. Keseceğiz Aşk biraz. hayatında özellikle Venüs-Satürn üçgeni ciddi ve kalıcı adımlar getirebilir. Fakat 26-27 kimseye tutamayacağınız sözler vermeyin. Her söze hemen aldanmayın. Ve işte özellikle sizden birileri mesela seviyorsunuz, çok seviyorsunuz, iyi bir ilişkiniz var, para istedi. Bana kredi çek dedi. Bana yardım et dedi filan. Bunu çok iyi düşünün. Özellikle 25'te çok güzel bir enerji var. Bu enerji sizin gözünüzü boyayan bir enerji de olabilir. Love bombing. Sonra 26'sa 27'si arkasından Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu gibi Aa. bir şey gelebilir. Ona bir dikkat edin. Aldanmayın. Çünkü sizi sağlam bir ilişkiye götüren bir açı olduğu gibi gerçekleri gösteren bir açı da olabilir. Bu 25'inde, 26'sı, 27'sinde sevildiğinizi hissederken bir yandan da bir şeylerin sizden eksildiğini, bir şeyleri sizi üzdüğünü fark edebilirsiniz. Kime emek verdiğinize bu süreçte dikkat etmeniz lazım. Eğer çocuğu olan bir yaysanız çocuklarınızla biraz daha ilgilenmeye çalışın. Çocuğu olan bir yay değilseniz ama çocuklarla ilgili konularda çok koşturduysanız son zamanlarda hafta sonu özellikle bu birazcık artabilir. Yaylar bu hafta sonu fişek gibiler. Hani Fişek gibi. evet iş yerleri, sağlıkları bilmem neleri kafalarına taksalar bile ayın yaya geçmesiyle beraber ve yaptığı açılarla beraber ruhlarından öyle bir güç alıyorlar ki Oh maşallah. her şeyin üstesinden gelebilirler. Harika. Maşallah. O yüzden bu hafta gerçekten kötü değilsiniz. Sadece biraz işe ve sağlığa dikkat edelim. Evet. Ya, o alanları boş bırakmayalım. Fişek gibi uçuyorsunuz. Bakın son artık söylediği cümleyi kaptım. Çünkü yaylar için motivasyon da çok önemli. Onların Tabii, neşeli Ay, hallerini Neptün, Satürn korumaları hepsiyle uyumlu ne olursa Plüton'la. olsun inşallah güzelle bereketiyle size geleceğine inanıyorum sevgili yaylar. Ha gayret diyoruz, mutluluklar yolunuza serildi bile, yolda geliyor yay. Evet, geldik şimdi sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. Bakalım oğlakların hayatında neler var neler yok. Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde belki de en yüksek puanları bugün
alan burçlar arasında beşer beşer bir aşkla 4 yıldız. O da gayet güzel. Bunu göremeyenler de var. Evet, oğlaklar için gayet güzel. Çünkü Güneş Yengeç Burcu'na geçti. Jüpiter hala Yengeç Burcu'nda ve dolayısıyla bu hafta, önümüzdeki hafta oğlakların aşk ve ilişkilerde bir ödülü olabilir. Hayatın onlara bir ödülü olabilir, bir başarısı olabilir. İlişkilerde, ortak işlerde destekleyici etkiler var. Sadece şu var, Merkür retro gölgeleri başladı ya, haftaya da retro etkisini zaten yaşamaya başlıyor olacağız. Biraz böyle ilişkilerde saklı, gizli bir şeyleri olanlar. Bu arada gerçekten öyle. Yani durduk yere Merkür retro sizin ilişkilerinizi falan mahvetmiyor. Saklanan bir şey varsa, gizlenen bir şey varsa, gerçek yüzünü saklıyorsa bunlar çıktığı için retro bana hiç iyi gelmedi falan sanıyoruz. Mesela her retroda millet ayrılacak olsa o zaman evin yolunu bulamayız yani. Yani. Kimse evli kalamaz. Yılda 3 İlişkisi kez metro var diyorum. yaklaşık Bak, 3 retro kez. var. Evet ve yani kalamazsınız. Evet. Evli kalamaz kimse. İlişki devam etmez. Kimse sevgili olamaz filan. Dolayısıyla her retro değil size bunlar yapan. Onu bir kere anlayın. Sadece şu oğlakların dikkat etmesi lazım. Bazı oğlaklar ilişkilerindeki yalanları fark edebilirler. Geçmişten aşklar, ilişkiler, kişiler geri dönmeye çalışabilir. Böyle bir geliyor, gidiyor, bir şeyler yapanlar varsa onlar tekrar hortlayabilir. Kafanızı karıştırabilir, sizi ikileme sokabilir. Bir şeyler hissetmeye başlayabilirsiniz. Ona dikkat edin. Kabul etsin mi eski gelen Onu ben sevgiliyi? bilemem. Ha. Onu ben bilemem. Ben olsam etmem. Bak Ha. ben olsam etmem. Ama şimdi nasıl ayrıldılar? O da önemli. Ama genelde devamı gelmiyor. Onu söyleyeyim. Ama kimsenin de şimdi kalbini kırmak istemiyorum. Çok seviyor belki, gelsin diye dört gözle bekliyor. Yine de kendinizi çok kaptırmayın diyeyim. Ne diyeyim ya? Ben olsam derim ki ha retroda geldi. Retroda geldi. Ya Metroda benim dönecek. var ya, yemin ediyorum hep böyle ilişkilerde baktığım şey, biliyor musun? Bana ne zaman geldi, ne zaman yazdı, ne zaman etti, ne zaman mesela retroda kavga ettik hiç umursamam. Ha. Retro bitene kadar tatil yaparım. Bana ne, hiç yazarsa yazar, yazmasa yazar, ama bu retroda oldu, bence bu durum değişir. Gerçekten de öyle oluyor. Ama retroda dönüyorsa belki sevgisinden dönmüyor mu? Ondan mı emin değiliz? Sevgisinden de dönüyor olabilir. Ha. Ama gelecekleri var mı, devam edecek mi? Kafası karıştığı için mi döndü, kararlı mı döndü? Bunlar retrodan sonra anlaşıldığı için genelde hüsran olabiliyor. Ha. Bak şimdi retroyu şöyle okuyun sevgili oğlaklar. Retro dönemi ilişki alanınızı etkileyecek. Retro döneminde zihnin sesi kısılıyor. Zihnin karmaşasının içerisinde duyguların sesi daha görünür hale geliyor. Mesela seni aldattı. Retroda diyor ki ne yaptım ben? Zihin çünkü sustu. Duygular, vicdan çıktı. Hele de Merkür retro yengeç. Ne yaptım ben? Geliyor senden özür diliyor. Sen diyorsun ki herhalde bu akıllandı. Sonra retro düzeliyor. Tekrar zihin, karmaşa, iş, güç, stres bilmem ne derken hopala aynı hayatına devam ediyor. Dolayısıyla burada çok kapılmamak lazım. Helallik almaya da gelmiş olabilir. Helalliğini alır gider. Belki bir şey anlatacak, içini dökecek. Hak hukuk meselesi varsa onu çözülecek aranızda. Ya da gerçekten aklı başında bir insan ve kararlı da dönmüş olabilir. Evet. Bunu yaşamadan bilemezsiniz. İnşallah öyle olsun. O yüzden de hiç kimseye sakın kabul etme diyemeyiz. Ben etmezdim ama edene de saygı duyarım. Belki de istisna olabilir arkadaşlar. İstisna diye bir şey yok mu? Ha, tabii. İstisnalar kaideleri bozmasa da istisnalar vardır. Kaderinde o vardır, barışmak vardır ve o Merkür Retrosu'nda barışacaktır. Belki helalleşmek için gelecek, sonra devamı da gelecek. Güzel olacak. Ona bir şey diyemem. Hayırlısı. Şimdi ilişkilerle ilgili ikilemler yaşayacaksınız. Bazı dengesiz durumlar olabilir. Bazı şeyler açığa çıkabilir. Partnerin sizden sakladığı, sizin partnerden sakladığınız konuşulmamış şeyler konuşabilir. Aile meseleleri çok gündem olabilir. Oğlakların aile konusu, ilişkilerinde çok hani onun annesi, bunun babası, onun işte ailesi, benim ailem çok fazla gündem olabilir. Buna izin vermeyin sevgili oğlaklar. Yani kimse kimseye saygısızlık yapmadığı sürece kimse kimseyle çok iyi geçinmek zorunda falan da değil. Bana göre iyi geçinmek saygılı olmaktır. Tabii. Saygılıysa bir insan, bana vıcık vıcık olmak bana göre iyi geçinmek değildir. Cıvıklıktır yani. Ben böyleyim. Bilmiyorum herkes nasıl. Oğlakların da benim gibi düşündüğüne inanıyorum. Benim bir insanla iyi geçinmem ona saygı duyuyor olmamdır. Öyle. Sevmek Evet. zorunda değilsin. vıcık Sevmek vıcık. zorunda değilim. Evet. Saygı duyuyorsam yeter. Oğlaklar bununla biraz yüzleşebilirler. Onu söyleyeyim. Bunlara dikkat etsinler. Peki bu hafta başka neler var? Para konularında güzel fırsatlar olabilir. Özellikle 25'inde Venüs-Satürn üçgeni onların para, emlak, yatırım, taşınma gibi konularda şanslı olduklarını gösteriyor. Yalnız 26 ve 27 günlerine işte ev bakımı, tadilat, tamirat, eşli anlaşmazlıklar, aynı noktada buluşamama gibi durumlara dikkat etsinler. Maddi olarak çok daha şanslılar ama 26'sında 27'sinde bence ilişkilerle ilgili ve ev içi konular, aile içi konularla ilgili biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Onları da bir yani bu da olmamalıydı artık, ayıptır yani falan gibi bir ruh hali alabilir. Bir de evde bunlar. O diğerleri mesela bazıları için iş yeri, yay için öyleydi. İşte de akrep için öyleydi.
Oğlak için de ev içi işte su basmasıdır, tesisat sorunudur, evde çözülmeyen bir problemin ayyuka çıkmasıdır. Bunlara dikkat etsinler. 26-27'de mesela evin kapısını kilitlemeden çıkmaktır, anahtarı kaybetmektir filan. Biraz evinize özenli olun. 26-27'de ev konusu, aile konusu, yuva konusu sizin için önemli olacak. Ben bir ödülleri olacağını düşünüyorum. O ödüle doğru gidiyorlar. Yani hangi alanda bu ödül? Özellikle ilişkiler, ortaklıklar. Ama hafta sonu ricam çocuğu olan oğlaklar çocuklarına daha özenli olsun. Çocukları incitmesinler, korusun kollasınlar. İlişki ve aşkta da sakin olsunlar ve riskli yatırımlara girmekten kaçınsınlar. Peki sevgili oğlaklar, zaten riski çok sevmiyorsunuz ama inşallah bu haftada bereketiyle, bolluğuyla size hem para gelsin hem aşk gelsin. Neyi ümit ediyorsanız onu bulun. İnşallah. Güzel dualarımı size ettim. Oğlakları da ayrı seviyorum. Her birinizi ayrı seviyorum. Ne yapayım? Hepsi Ayrı bir ayrı çiçek. 12 bir çiçek. Hepiniz 12 bir dal, çiçeksiniz. bir bitki. Bak, Heh. hepimiz çiçeğiz ama hangi çiçeğiz? Bugün bu kulağımdaki hangi çiçek? Ortancaya benziyor. Ortancaya benziyor. Adını koyamadık ama oğlaklara bu diyelim. Ortanca diyelim. Bak, Ay, kovalara ne ortanca, diyelim peki nasıl kovalara? seviyorum ortancayı. Kovalara da Kovalara diyelim. ne diyelim dur. Orkide. Beyaz, Orkide beyaz, olur. orkide. Beyaz değil, siyah orkide olaydı. Siyah kova. orkide. Kova olurdu o. Niye siyah? Evet, öyle işte. Onların rengi siyah mı? Siyah. Renkleri siyah değil de şimdi Ha. işte metalik maviyle falan ilişkilendiriyoruz. Uranüs etkisi vesaire ama kovaların bir siyahla araları iyidir. Çünkü kışın en soğuk zamanını temsil ediyor. Doğru. Evet. Kırmızıyla, kan kırmızıyla arası iyidir. Hmm. Ama benim aklıma hep siyah saçlı böyle güzel kadınlar, Oya Aydoğan gibi falan hep Ay Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Oya eylesin. Aydoğan, Kova, buradan almış olduk. siyah saçlar, siyah Peki aşkta gizem. 5 yıldız vermişsin Mineciğim. Hayrola, hayırlarla Neden gelsin. acaba? Çünkü efendim Venüs-Satürn üçgeni kovaları aşkta doğrudan olumlu etkiliyor. Bir kere hala Venüs Aslan Burcu'nda ilişkilerle ilgili desteklendikleri, hayattan keyif almakla ilgili desteklendikleri bir süreç. Partnerle tatile gitmek, partnerle gezmek ya da bunlar için desteklendikleri bir süreç. Sadece aşk değil, sevdikleri her şey. Kız çocukları varsa onlardan yana güzellikler olabilir. İşte sevdikleri şeyleri yapmak için, hobilerle uğraşmak için zaman bulabilirler. Bu çok güzel. Kovaların aşk hayatları bu hafta bence aşkta en şanslardan birisi Aslan, Kova, Koç, bunlar şanslı. Kovalar için gayet güzel bir görünüm var. Maddi konularda da bu arada olumlu bir zaman dilimi. Özellikle önümüzdeki haftalarda kovalar geçmişte alamadıkları bir tazminat varsa, çalıştılar haklarını alamadılarsa, iş yerinden gelen bir gelirleri kesildiyse veya işte emekli olmak istiyor olamıyor, maaş bağlansın istiyor olmuyor. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde retronun etkisiyle düzelebilir ve yoluna girebilir garip bir şekilde. Mesela aylardır maaş bekliyor, gelmeye başlar. Aylardır hakkını alamıyor, tazminatını alamıyor, gelmeye başlar. İş hayatında bazı eksikleri görmeleri onlar için iyi olabilir. Çalışanlarınız, çalışma arkadaşlarınız, sizinle birlikte çalışan, hareket eden, günlük hayatınızı çok paylaştığınız kişilerle ilgili bazı gerçeklere bu retro sizi uyandırabilir. Hatalarını görebilirsiniz, yanlışlarını görebilirsiniz. Önlem almanız için güzel fırsatlarınız olabilir. Buna dikkat edin. Ayrıca bazı kovalar önümüzdeki 3 ay emlak, miras, işte ev taşıma, efendim iş yeri taşıma, evle iş yakın olsun, bu dertlerle çok uğraşabilir. İşte işle evi nasıl ayarlasam, home office mi çalışsam, ikisini yakın mı etsem? Çünkü aile içinde çok önemli bir döneme geçiyorlar. Aile içinde haklar varsa tartışmalı durumlarda, hakkınız yendiyse birisinin paranızı vermiyor, miras yüzünden birbirinize düştünüz, bir şeyler oluyor. Bunlar bu yazı çok meşgul edebilir, onu söyleyeyim. Ve özellikle önümüzdeki 2 hafta boyunca hakkın olanı almak. İşte atıyorum bu ev bana dedemden kalmıştı ama bir türlü amcam vermiyordu. Şimdi ben o eve yerleşeyim. Böyle durumlar olabilir. Size hak mesela ya da bir şekilde bir almanız gereken tazminat var, nafaka var ama bir türlü alamıyorsunuz. Onlar size gelebilir. Hakkınızı alma dönemindesiniz. Güzel. Çok çeken, çok emek veren, işte ne bileyim anneme baktım, babama baktım, anneanneme baktım, herkese ben baktım ama yüzüm gülmedi diyenlerin hakikaten kovalar önümüzdeki aylarda çok güzel haklarını alabilirler. Ama şu iş sorunlarını bir çözmeniz lazım yükselen kova. İşinde ne sorun var, ne yanlış anlaşılma var, ne problem var? Bunlar iyice ayyuka çıkar. Belki seni iş hayatın biraz uğraştırır. Günlük hayatın, günlük çalışma hayatın. Ne bileyim artık yapmak istemezsin bir şeyleri. Bunalmış hissedersin. Ya da tam tersi eskiden yaptığın yemekler vardı. Eskiden mutfağa daha çok girerdin. Bunları hatırlayabilirsin güzel taraftan baktığımızda. Mesela kova burçları nostaljik bir aşçılığa doğru gidebilir. Şaka yapmıyorum. Ne güzel, bir Hiç zamanlar kovayla yemek bağdaştırmıyorum. yapardım diyecek. Gerçekten Merkür Retro yengeçte ya. Evet. İşte ben çocukken kurabiye yapardım aslında annemle.
Çocukken yediği yemekleri yapma. Bu 3-4 hafta çok mutfağa girebilir kovalar. Ne güzel. Gerçekten bir mutfağa girebilir, bir hizmet edebilir, evini düzenleyebilir ama bir yandan da iş ve sağlık alanlarında boş bırakmamaları gerekiyor. Hı hı. İş, sağlık, günlük rutin alışkanlıklar, spor, diyet, bırakılması gereken alışkanlıklar, bunların üzerine düşünebilirler. Onun dışında iletişim konularında 26'sı 27'si biraz riskli. 26-27'si iş anlaşmaları yapmak için, iş için söz vermek, çalışanlara söz vermek, birlikte çalıştığınız insanlara sözler vermek için doğru bir zaman olmayabilir. O sözler tutulmayabilir, havada kalabilir. Aynı şekilde siz de size verilen her söze inanmamalısınız. Burada bir iş hayatı ile ilgili yine yakın çevre, kardeş, akraba, kuzenle ilgili bir katakülle ortaya çıkabilir. Ketenpere, çok severim o lafı. Ketenpereye gelmiş olabilirsiniz. Ha vay kuzene bak, bana söylemediler. Veya birileri sizi bir şeye ayıktırmayabilir. Buna dikkat edin. Sorumluluk almasını istediğiniz, yani beni korur ya, ben, işte bir şey olsa bana haber verir ya dediğiniz birilerinin hiç de haber vermediğini görebilirsiniz efendim. Amanın. Orada bir ketenpereye gelmemek için lütfen ayın 26'sında ve 27'sinde kendi işini kendin gör. Deveye ne demişler? Boynun niye eğri demişler? Neren Yok, o doğru değil. ki demiş. O değil ya. Deveye sormuşlar. Boynun niye kalın demişler? Kendi işimi kendim görürüm demiş. Ha, ondan mı demiş? Deveye mi sormuşlardı? Onu da bilmiyorum. Deveye demiş neren niye böyle boynun bükük? Ya demiş ki neren doğru ki demiş. Ya, Bak her ikisi de geçerli hepsini bence. karıştırdın şu an Aslı. Bence doğrusu şu. Neden böyle ensen kalın He. demişler? Kendi işimi kendim görürüm demiş. Ya. Heh. İşte kovada öyle yapmalı. Kendi işini kendin gör. Kimseye iş bırakma canım. Biri de demiş ki ah belim demiş. Ya niye demiş belim diyorsun? Aa demiş arkam olsaydı demiş belim ağrımazdı. Ha, bak, Bak. kim demiş onu? Ah belim demiş tutulmuş beli. Birisi. Birisi demiş işte. Ha, arka Artık. sırtımda Orasını siz, bir şey siz olaydı çözün. belim Ya ağrımazdı. sırt arkam olaydı diyor belim ağrımazdı ay demezdim. Allah herkesi sahipsiz kimseyi sahipsiz bırakmasın. Evet. Hiç kimse olmasa da Allah var arkanızda inşallah. Evet. Güzelliklerle, bollukla, bereketle sizi bulsun. Sevgili kovalar, hakkınızı alacağınız bir hafta. Ne güzel, ne mutlu size. Ve geldik sevgili canım balıklara. Balıklar ve yükselen balıklar neler yaşıyorsunuz? İç dünyanızda, o hayal aleminde acaba neler var? Aşkta, parada, Balıklar sağlıkta. güzel, dengeli. Bu hafta balıklar, İyi. başaklar dengeli. Hı. Oğlaklarda, yengeçlerde tansiyon yüksek ama balıklar, başaklar tansiyon yüksek ama dengede var. Hı hı. Balıklar, başaklar genel olarak bu hafta dengeliler. Sadece biraz parayı düşünürler. Ruh halleri gelgitte olabilir. Mesela hafta başında maddi konular balıklarda ön plana çıkabilir. Alacak, verecek, ödeme, paramı aldım, maaşımı aldım, ne yapacağım, nereye yatıracağım, bunlar ön plana çıkabilir. Krediler, borçlar konuşulabilir, düşünülebilir. Özellikle balıklar bu hafta para konusunda hem şanslıyım hem şanssızım. Bir iniyor bir çıkıyor, ben ne yapacağım duygusunu çok yaşayabilirler. Maddi olarak biraz böyle haftanın ilk 2 günü gerçekten iyi mi kötü mü diyemeyeceğimiz kadar dengesiz. Para geldi ama gitti veya işte para geldi ama kredi ödemesi var. Şu bu, bunlar çok karıştırabilir. Balıklar haftaya parayı düşünerek, işi düşünerek, harcamaları ya da ödemeleri düşünerek başlayabilirler. Hı hı. Bu bir. İkincisi, aşk hayatlarıyla ilgili de aslında 4 değil, daha Düşük mü dengesiz, vereceksin? düşük değil, düşük de değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir yandan Jüpiter son derecelerde, Jüpiter gitmeden özellikle 29 dereceye ulaşıyor. Ödülünü bir veriyor. Aşk getiriyor, bir şey getiriyor, bir mutluluk getiriyor. Kendini değerli hissedeceğin bir şey yaşıyorsun. Balıkların aşk ve şans evinden geçiyor. Tam Jüpiter çıkararak bir evlat ödülü, bir Ay, aşk ödülü, inşallah. bir teklif, bir romantizm, bir sahnenin önüne çıkma. Mesela örnek veriyorum, senin güneşin balık ya, Hı hı. Jüpiter açısı vesaire gitmeden gerçekten kendini odakta göreceğin, ya gerçekten değerli hissettim diyeceğin bir şey yaşayabilirsin. Gerçekten evladım bana çok değerli hissettirdi. Sevgilim bana çok değerli hissettirdi. Hı hı. Eşim bana çok değerli hissettirdi. Hayattan bir ödül oldu bu bana diyeceğin bir şey olabilir. Kendinle ilgili bir adım da atılıyor olabilir. Orada bir tohum atılıyor olabilir. Ne zaman dedim bu tarih var mı? Başladı. Çoktan başladı bu Aa. etki. Artık gitmeden bu oluyor çoğunlukla. Özellikle 29 dereceye ulaştığında bir ödülü oluyor evelallah. İnşallah. İnşallah. Yani bir hangi ödülü tarihe oluyor. kadar dedin? 30 Haziran'a 30 kadar Haziran'a bunu çok kadar. net yaşarsınız. Ondan sonra da iş ve sağlık alanlarında güzel gelişmeler. Sorumluluklarınız artacak ama bu sorumlulukları taşıyabilecek cesareti ve enerjiyi de inşallah bulabileceğiniz bir dönem olacak. Şimdi aşktan yana aslında şanslısınız. Fakat bir yandan da ne var? Merkür retrosu geliyor. Hı hı. İşte eğer flörtünüz çürükse geçmiş olsun. Sağlamsa daha da sağlamlaşır. Niye? Yalanlar ortaya çıkar, konuşursun, izah edersin, af dilersin, anlatırsın. Bir daha olmuyorsa süper. Veya işte gizli bir şey vardır, açığa çıkar, üstüne konuşursun, toparlarsın, süper. Yani aşk hayatınız eğer çürük bir ilişkiyse bu,
dayanmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü önümüzde Oğlak Dolunay'ı var. Gerçekten mantığı seçtiğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. Hayat bizi öyle güvensiz hissettirecek ki önümüzdeki hafta. Önümüzdeki Ya. hafta yokuz işte, bir spoiler vereyim. Evet. Önümüzdeki hafta hayat bizi o kadar güvensiz hissettirecek ki. Ekonomik konular, para konuları, balıklar için de böyle. Maddi konular o kadar bize önü belirsiz gelecek ki herkes önce kendini kurtarmayı düşünecek. Aa. Gemisini kurtaran kaptan haftası bir sonraki hafta. Şu anda balıklar da bu duyguya doğru gidiyorlar. Ya arkadaşım için şunu yaptım, eşim için bunu yaptım. Ben onlara bunu dedim, şunu ettim ama hiçbir hayrını görmedim be arkadaş ya. Bir kere de teşekkür edin dediği konularda gemisini kurtaran kaptan moduna geçebilir. Gemisini kurtaran kaptan olacak balıklar. Dolayısıyla bu haftadan itibaren yalan, işte dolan varsa ilişkilerde, balık siz yapıyorsanız veya karşı taraf yapıyorsa ortaya çıkabilir. Bunlar konuşulabilir. Konuşulup halledilecek şeyler de olabilir. Ya da partnerinizle aynı dili konuşuyor musunuz? Çok mu manipüle ediyor? Çok mu duygusal? Ya da siz mi çok duygusalsınız? Olayları başka türlü algılıyorsunuz. Bunlar olabilir. Aşk hayatınızda ve çocuğunuz varsa çocuklarınızla ilgili konularda illa doğru bir tanedir gibi düşünmemeye çalışın. Onlar açısından da olaylara bakmaya çalışın. Sevdiğiniz insanların normalden daha duygusal olduğunu, bir de size karşı yani, görebileceğiniz bir dönem olabilir. Ya da duygusal, kendileri duygusal bir burç zaten. Ama şeyi görebilir yani, mesela ya bu benden daha mı duygusal acaba? Daha mı hassas acaba'yı görebilir. 23 Haziran'da gökyüzü gerçekten sizden yana çalışıyor. Aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler olabilir. Aslına bakarsanız haftanın başı maddi konularla ilgili karışık. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri aşk, seyahatler, yolculuklar, iletişimle ilgili konular son derece keyifli gözüküyor. Fakat Cuma günü kardeşleri, akrabalarıyla kavga etmemeye dikkat etsinler. Cuma'dan itibaren balıkların kardeş kavgası, kuzen kavgası ya da işte sosyal medya kavgası, trafik kavgası olabilir. Lütfen özellikle cumartesi günleri sinirlerinize hakim olun. Trafikte de, akraba içerisinde de kavgalardan, tartışmalardan kaçının. Ay Mars karşıtlığı gerçekten, özellikle anne çocuk kavgası çok verir. Bir gün hiç unutmuyorum. Ay. Ay Mars karesi vardı o gün. Sınıfa gittim. Derste gidiyorum o zaman. Sınıftaki en yaşça ileri hanımla en genç erkek bir arkadaşımız vardı. İkisi kavga ediyorlar. Bir girdim kavga Allah ediyorlar. Allah. Ay Mars karesi olgun bir kadınla genç bir erkeğin kavgasına benzer. Ama bazen şu olabilir. Anne oğul kavgası. Bazen eş kadın erkek kavgası. Bazen aileyle yapılan bir mücadele. Bazen duygusal bir çalkantı. Ama Ay Mars karşıtı, özellikle bireysel haritalarda da öyle. Ay Mars karşıtlıkları, Ay Mars kareleri kıskançlık belirtilerinden. Mesela Ay Mars karşıtlığı olan insanlar gerçekten kıskanç olabilirler. Yani herkesi kıskanır değil mi? Kıskanır. Kardeşini, eşini, belki Evet, arkadaşını. kıskanabilir. Ve Ay Mars karşıtlığı özellikle Mars Boğa, Ay Akrep. Aslında bir karşılıklı ağırlamada durumu var burada. Birinde yüceliyor, birini yönetiyor falan, ama yine de burada bir kıskançlık krizinden tartışma kopabilir. Ya da balıklar dikkat edin. Son 1,5 aydır niye çok sustunuz? Kaldıramadığınız, hazmedemediğiniz, kusmak istediğiniz bir şey varsa geçmiş olsun. Daha tutamazlar onu. Tutamaz mı artık Tutamaz. içinde? Mesela 1,5 aydır kardeşini gözüne gösteriyorlar. Öyle derler Adana'da. Seni gözüme gösteriyorlar. Artık kim gösteriyor? Mübarekler. Seni gözüme Melekler gösteriyor sana. Ya çok gülüyorum. Bir arkadaşım babası söylerdi. Bir 3 gün öncesinden başlıyormuş uyarmaya. Seni gözüme gösteriyorlar diyor. Eyvah eyvah. Sonra 3 gün sonra başlıyor diyor bağırmaya, Patlamaya. etmeye. Yani balıklar, böyle bir gözünüze gösterilen biri varsa gerçekten cumartesi dananın kuyruğu kopabilir. Balık da yani patladı mı tam hakim olun. patlar. Aman balığın da tersine denk gelmeyin yani. 12 ay 24 saat hiçbir şey yapmaz. Bir anda bir sesi yükselebilir. Kırabilir yani. Valla karşı ben tarafı. benim eşim balık, valla çok, onun en sevdiğim özelliği terbiyesi, efendiliği ve bağırmaması. En güzeli. Ben bağıran erkek hiç sevmem. Bağıran kadını zaten sevmem. Bağıran erkeği hiç sevmem. Ay, Bağıran hangini insan sever? sevmiyorum. Evet ya. Yani böyle bir hitabetli anlatırım, vurgulu anlatırım. Ama normal konuşmada böyle sesini yükseltmemesi, efendiliğini bozmaması, sinirlenirken bile kontrol olması aşık olma sebebi. Gerçek balık öyledir. Değil mi? Hormonsuz balık. Evet, hormonsuz balık zaten sakindir, güzellikle, kelimelerle çözer. Bağıran çağıran da zaten normal konuşamadığı için, öyle bir yeteneği olmadığı için Arkadaşlar sesini çok yükseltir. bağıranlar doktora gitsin. Yapacak bir şey Sinir yok. hastası Doktora olmuş gönderiyoruz olabiliriz. canım onları. Gerçekten doktora Evet. gitsin. Peki, bu haftanın en şanslı burçları kimler ve bu burçlar içerisinde sizin burcunuz var mı?
Hemen bakalım bu haftanın en şanslı burçlarını şimdi Mine Ölmez bize açıklayacak. Aralarında balıklar var, başaklar var, akrep, koç ve aslanlar. Neden bu Evet. kadar şanslılar Mineciğim? Şimdi öncelikle balıklar ve başaklar genel olarak şanslılar. Hı hı. Akrepler de bu hafta oldukça şanslı. Jüpiter destekleri vesaireleri gayet güzel devam ediyor. Fakat Koç'la Aslan'ı bu listenin aslında en başına koymamız lazım. Venüs-Satürn üçgeni ve önümüzdeki sürecin ilerleyişi Koç ve Aslanlar için son derece verimli ve bereketli gözüküyor diyebiliriz. Ama bu burçlar bu hafta genel olarak şanslılar. Burada uyaracağım sadece akrepler, lütfen partnerinizle ve ilişkilerinizde çatışmalardan uzak durun. Bireysel şansları iyi ama ilişkilerde biraz dengeler kaçabilir. Peki bu hafta aşkta en şanslı burçlar hangileri? Orada da 2 burcumuz var. Biraz az ama yapacak bir şey yok. Aslanlar ve kovalar. Evet. Haftanın aşkta en şansları neden onlar? Çünkü Venüs-Satürn üçgeni en çok onlara yarıyor. Şimdi Koç'a gidiyorum. Aşkta şanssız değil ama her şey iyi giderken bir Güneş-Neptün detayı var. Güneş-Neptün karesi detayı var. Terazilere baktığımda hakeza yani bir şeyler iyi giderken, harika giderken birazcık sendeleme ihtimali olduğu için onları eklemedim. Bu hafta pürüzsüz olarak bence aşkta en şanslı burç Aslan'la Kova. Ötekilerin hepsinde bir pürüz var. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse. En pürüzsüzleri 2 En burcu pürüzsüzleri seçmiş bunlar. olduk. İnşallah onlar da bundan nasibini almaz. Pürüzsüz devam eder. İnşallah. Peki haftanın parada en şanslıları kimler? Orada biraz daha fazla burcumuz var. Evet. İkizler, yengeç, oğlaklar ve yaylar. Evet, bunların para alanları oldukça aktif. Venüs-Satürn üçgeni özellikle bunlara yarayacak. Geriden hatta balıkla başağı da biraz dahil edebilirim. Onlar da geri kalmış maddi işte bir hakkı vesaireyi alma konusunda şanslılar. Ama bu 4 burç maddi olarak iş konularında, iş para yatırım konularında bu hafta daha şanslı. Yine de unutmayın 26-27 Haziran'da Güneş-Neptün karesi etkisi çok yüksek. Dolandırıcılık vakalarına lütfen dikkat edelim. Hayal kırıklıklarına, sendemi brütüslere, boş balonlara dikkat edelim. Peki haftanın eğitimde en şanslıları, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda çok fazla sınavlar vardı. Bu hafta artık okuma haftası diyelim ama eğitimde yine de şanslı olanlarımız var. İkizler, teraziler, akrepler, bu 3 burç neden bu kadar şanslı eğitimde? Evet, çünkü Venüs-Satürn üçgeninin etkileri ikizleri ve terazileri eğitimde çok güzel etkilerken akrepte Jüpiter geçişiyle beraber yine eğitimde en konsantre olan en başarılı burçlardan birisi. Jüpiter'in yengeçte ilerleyişi akreplere özellikle bir yıl boyunca eğitim başarısı verdi. Geçenlerde yükselen akrep bir arkadaşım mezun oldu ve çok başarıyla mezun oldu mesela. Eğitimde, iletişimde vesaire şanslılar bakalım. Merkür Harika. Retrosu'na dikkate alalım ama. Peki Merkür Retrosu'na son bir hafta kaldı. Şimdi yaklaşırken bu hafta ne yapmamız lazım, ne yapmamamız lazım? Dikkat etmemiz gereken konular var mı? Mesela diyelim ki biri bakım yapmak istiyor, işte belki bir botoks yaptıracak, saç Onlardan kesimi, bir boya. şey olmaz. Öyle mi? Onlardan bir şey olmaz. Ne zaman olur? Merdiven altı bir yere gidersen patlayacağı varsa daha da patlarsın. Çok kötü olur. Düşüncesizce bir estetik operasyona girersen kötü olur. Ama yok o işte botoksmuş, dolguymuş. Efendim doktorunuzu biliyorsunuz, yıllardır gittiğiniz yer. Bunları hiç retroları düşünmenize bile gerek yok. Saçımı kestireceğim, saçımı uzatacağım bilmem ne, bunlara hiç düşünmenize bile gerek yok. Saçınızı kestirmeniz gerekiyorsa kestireceksiniz. Bakım yapmanız gerekiyorsa onun için daha ay takvimini takip etmek Radikal bir lazım. karar. Mesela hep siyahtı, saç bir anda sarıya dönmek Onu yapmayın. istiyor. Retrolarda onu yapmayın. Bir arkadaşım sarı saçlarını gitti turuncu gibi garip bir renk yaptı. Sonra pişman oldu. Tam da Venüs retrosunda. Vazgeçeceksiniz sonradan. İmaj değişikliği, radikal imaj değişikliğinden bahsetmiyorum ama bazıları için onun da zamanı gelmiş olabilir. Bunlar için çok kesin konuşmak istemiyorum. Sadece işte küçük estetiklermiş, efendim cilt bakımıymış, bunları gayet yaptırabilirsiniz. Hafta başına itibaren bu konuda şansınız var. Bu hafta üroloji, jinekoloji muayeneleri için çok uygun, özellikle hafta ortası. Hafta başında biraz daha suyu artıralım, böbreklerimize ve belimize dikkat edelim. Bu bölgelerde ağrılar oluşabilir, problemler oluşabilir. Hafta ortasında da uzattıysanız, ihmal ettiyseniz, jinekoloji, üroloji muayeneleriniz varsa, kan tahlilleriniz varsa bunları hepiniz yaptırabilirsiniz. Güzel bir cilt bakımı. Ay akrepte büyümeye doğru gidiyor. Önümüzde oğlak dolunayı var. Ciltten işte ölü derileri atmak, doğru bir cilt bakımı yaptırmak. Şu an önümüz yaz, leke tedavisi için aslında iyi olurdu ama olmaz. Şu anda olmaz. Hamama da ama en gidebiliriz, azından değil mi? işte hamama gitmek vesaire bu gibi şeyler yapabilir ve çok da rahatlayabilirsiniz. Bunlar hepsi için uygundur. Fakat ne yapmayalım? Çok büyük kararlar mecbur değilsek vermeyelim. Çok mecbursak haftanın ilk 3-4 günü bu işi halledelim artık. Hafta sonuna bırakmayalım. Aynı zamanda her şeyin böyle kalıcı olacağını sanmayalım. Her söze inanıp aldanmayalım bu hafta. Güneş Neptün karesi de var. Her söze inanıp aldanmayalım. Güzel tarafı ne mesela? Ben
İşte yıllardır konuşmadığım arkadaşımla geçenlerde 2-3 gün önce konuştum. Küsmüş müydünüz? Yok, küsmemiştik. Öyle aramıza işte şey Ha. girmiş. Mesafe girmiş. Mesafe. O da yengeç güneş. Bir içine kabuğuna çekilir falan. Aha. Mesela işte öyle şeyler olabiliyor. Evden bir albümden bir şeyler çıkıyor. Hatıralar canlanıyor. Merkür Retrosu yengeçte olacağı için aile sırları, aileyle ilgili önemli konular, aile kökleri. Mesela bazılarınız belki atalarınızın yaşadığı şehre gideceksiniz. Atalarınızın yaşadığı yere gideceksiniz. Yani belki bazılarınız bir aile sırrı öğrenecek. Belki bazılarınız bir miras. Bu arada çıkabilir abi. Şüpheleniyorsanız retroda buna kesinlikle baktırın. Neye? Mesela atıyorum Makedonya'daki dedemden bana bir köy evi kalmış. Haberim bile yok. Evet. Karadeniz'de bana bir işte ormanlık alanda bir zeytinlik olmaz da o da ne olsa işte. Olur, zeytin Onları ağacı Hüseyin da abi olur. çok iyi. Olur mu o zeytin ağacı? Neyse zeytin de olurmuş. Evet. Aha. Mesela orada bir bahçe kaldı. Bunların hepsi ortaya çıkabilir. Bak Merkür Retrosu'nda şüphelendiğiniz bir şey varsa bunları araştırabilirsiniz. Şüphelerin Ama üstüne durduk gideceğiz. yere de büyük hareketlerle maceralara girmeye hiç gerek yok. Peki, çok teşekkür ediyorum. Mine Ölmez bugün de bizlerle birlikteydi. Harika tavsiyelerde bulundu. Sezon finali yaptık ama daha burada inşallah önümüzdeki Temmuz aylarda ayında da, yorumlayacağız. Temmuz ayında da bizlerle birlikte olacak. Evet. Görüşmek üzere diyorum Mineciğim. Biz yarın buluşuyoruz sevgili seyirciler. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.